Alexander Sergeyevich Pushkin. Erzurum Yolculuğu 1. Bölüm. Moskova'dan çıkıp Kaluga, Belev ve Orel'e gidince fazladan 200 verst yol kat etmiş oldum. Ama bu sayede Yermolov'u da görmüş oldum. Orel'de yaşıyor kendisi, çiftliği de hemen kentin dışında bir yerde. Geldiğimde sabah 8'di, evde yoktu. Arabacıdan Yermolov'un sıradan, dindar bir adam olan babasından başka kimseyi ziyaret etmediğini, öte yandan kentteki memurlar dışında kapısının herkese açık olduğunu öğrendim. 1 saat sonra tekrar uğradım. Beni her zamanki o kendine has sevimliliğiyle karşıladı. İlk bakışta genellikle profilden çizilen tablolarındaki Yermolov'a hiç benzemediğini fark ettim. Yüzü yuvarlaktı, alev alev yanan gri gözleri ve kirpi gibi dimdik duran ak saçları vardı. Herkül gövdesine bir kaplan kafası kondurulmuş gibiydi. Nahoş bir şekilde gülümsüyordu çünkü gülüşü doğal değildi. Öte yandan somurttu ya da düşünceli olduğu zamanlarda çok daha yakışıklıydı. Bu haliyle Dov tarafından çizilmiş şu şairane tablodaki Yermolov'a çarpıcı bir biçimde çok benziyordu. Sırtında yeşil bir çerkez setresi vardı. Çalışma odasının duvarlarında sürdürdüğü Kafkasya egemenliğinin birer anısı olan kılıçlar ve hançerler asılıydı. Hareketsizlikten ne kadar sıkıldığı hemen her halinden belli oluyordu. 1-2 kez kinayeli bir şekilde Paskeviç'ten söz etti. Kazandığı zaferleri küçümsüyor, onu boru sesleriyle bile yıkılıp giden kalelerin Fatih Navin'e benzetiyordu. Erivan Kontu lakabını ise Yeriho Kontu diye alaya alıyordu. Bırakın aklı başında becerikli bir paşayı, örneğin Şumlu komutanı gibi sırf inatçı bir paşaya bile denk gelse bu Paskeviç mahvolur gider dedi. Bunun üzerine Kont Tolstoy'un Paskeviç'in İran seferi sırasında son derece başarılı bir iş çıkardığı, akıllı birinin dahi ancak daha kötüsünü yaparak ondan farklı bir sonuç alacağı yönündeki sözlerini kendisine ilettim. Güldü. Söylenenlere katılmadı. Gerek insan konusunda gerek masraf konusunda olsun çok daha tutumlu davranabilirdi diyerek karşılık verdi. Sanırım anılarını yazıyordu ya da yazmak istiyordu. Karamzin tarihinden de hoşnut değildi, hayıflanıyordu. Çünkü ona göre Rus halkının hiç yoktan ortaya çıkıp şanlı, şöhretli ve kudretli bir ulus haline gelişini ancak ve ancak ateşli bir yürek kalemi alabilirdi. Kunyas Kurbski'nin anılarından ise coşkuyla bahsediyordu. Almanlar paylarına düşeni aldılar. 50 yıl sonra bu sefer de bir takım Alman generallerin komuta ettiği yardımcı Prusya ve Avusturya birliklerinin bulunduğunu düşüneceklerdir dedi. Yanında 2 saat kadar kaldım. Tam adımı hatırlayamadığı için mahcuptu. İltifatlarla gönlümü almaya çalıştı. Sohbetimiz sırasında 1-2 kez edebiyata da değindik. Griboyedov'un şiirlerini okurken gülmekten çenesinin ağrıdığını söyledi. Hükümetten ve politikadansa tek kelime etmedik. Kursk ve Harkov üzerinden gitmeyi düşünüyordum aslında fakat Kursk'ta bir lokantada güzel bir öğle yemeğinden ki bu yolculuklarımızda hiç de yabana atılacak bir bahane değildi ve Kursk lokantaları kadar ilginç olmayan Harkov Üniversitesi ziyaretinden feragat edip doğrudan Tiflis yoluna koyuldum. Yelets'e kadar yollar bir felaketti. Yaylımın tekerlekleri birkaç kez Odessa'nınkileri aratmayacak bir çamurla sıvandı. Bir günde hepi topu 50 vers yol alabildiğimiz zamanlar oldu. Sonunda Voronej bozkırlarına ulaştık ve yemyeşil bir ovada yolumuza rahat rahat devam ettik. Novoçerkask'ta Kont Pushkin'e rastladım. O da benim gibi Tiflis'e gidiyordu. Yolculuğa birlikte devam etmeye karar verdik. Saatler birbirini kovalarken Avrupa'dan Asya'ya geçtiğimiz belli oluyordu. Tepeler giderek yassılaşıyor, ormanlar gözden yitip yerlerini bitki örtüsünün asıl unsuru olan yoğun çayırlara bırakıyordu. Bizim ormanlarımızda görülmeyen kimi kuşlara rastlıyor, büyük bir yolun başladığını işaret eden tümseklerin tepelerinde birer gözcü gibi tünemiş ve gururla yolcuları süzen kartallarla karşılaşıyorduk. Ve verimli otlaklarda serkeş kısrak yılkısı geziniyor gururla. Kalmuklar menzil istasyonu yapılarının hemen yakınına kümelenmişler. Çadırlı arabalarının etrafında harikulade Orel nakışlarından tanıdığımız o ucube, tüylü atları yayıla yayıla dolanıyorlar. Geçenlerde üzeri beyaz keçeyle örtülmüş ve damalı örgüden bir kalmuk çadırına konuk oldum. Ailecek kahvaltıya hazırlanıyorlardı. Ortada bir kazan kaynıyor, duman çadırın tepesindeki bir delikten çıkıp gidiyordu. Gayet güzel sayılabilecek bir kalmuk kızı oturmuş dikiş dikiyor, bir yandan da çubuğunu tüttürüyordu. Yanına oturdum. Adın ne diye sordum. Cevap vermedi. Kaç yaşındasın dedim.
10 ve 8. Ne dikiyorsun? Tuman. Kime? Kendime. Çubuğunu bana devredip kahvaltısına oturdu. Kazanda koyun yağlı tuzlu çay kaynıyordu. Kendi kepçesini bana uzattı. Geri çevirmek istemedim ve canımı dişime takıp zorla da olsa bir yudum içtim. Başka herhangi bir halk mutfağının bundan daha iğrenç bir şey icat edebileceğini sanmıyorum. Üstüne çiğnemek için bir şeyler istedim. Bir tike kurutulmuş kısrak eti verdiler. Ona bile sevindim. Yalnız kalmuk kızının cilveleri insanı ürkütecek boyutlardaydı. Vakit kaybetmeden çadırdan çıktım ve bu bozkır kirkesinden hızla uzaklaştım. Stavropol'e geldiğimizde bundan tam 9 yıl önce göz alıcı halleriyle aklımı başımdan alan bulutları gökyüzünün kıyısında bir kez daha gördüm. Yine aynı yerde ve yine aynı biçimdeydiler. Elbette bunlar Kafkas Sıra Dağları'nın karlı doruklarıydı. Georgiyevsken'den geçerken sıcak su içmelerine uğradım. Burada epeyce değişiklik olmuştu. Benim zamanımda banyolar alelacele çatılmış iğreti kulübeler halindeydi. Çoğunluğu doğal halini koruyan kaynaklar dağdan aşağı döne kıvrıla, geride beyaz ve kırmızımtırak tortular bırakıp buharlar çıkararak bir o yana bir bu yana gelişigüzel akar giderlerdi. O kaynayan suları kepçe kılıklı ağaç kabukları ya da kırık şişe dipleriyle alır içerdik. Oysa şimdi harika banyolar ve yeni binalar yapılmıştı. Kenarlarına ıhlamur fidanları dikilmiş genişçe bir yol Maşuk Dağı yamacı boyunca ilerliyordu. Dört bir yanda tertemiz patikalar, yeşile boyalı oturma yerleri, gayet düzgün çiçek tarhları, küçücük köprüler ve kamelyalar göze çarpıyordu. Su gözleri onarılmış, yassı taşlar döşenmişti. Banyoların duvarlarına güvenlik talimatları asılmıştı. Kısacası her yere düzen, temizlik ve güzellik hakimdi. Tamam, Kafka seçmelerinin şimdiki haliyle çok daha konforlu olduğunu kabul ediyorum. Ancak o eski yabanıl haline de yazık olmuş. Sarp kayalara tırmanan tehlikeli keçi yollarına, çalıları ve illaki başıma gelmiştir birkaç kez tırmanmak zorunda kaldığım korkuluksuz uçurumları daha çok seviyordum. İçmeleri içim burkulmuş bir halde bırakıp gerisin geri Georgiyevsk'e doğru yola çıktım. Çok geçmeden de gece bastırdı. Milyonlarca yıldız bir anda berrak gökyüzüne serpilivermişti. Yol Podkumok kıyısı boyunca gidiyordu. Suyun melodisini dinleyerek Raevski ile buralarda oturup vakit geçirmişliğimiz az değildir. Koca Beşta'yı ta uzaklarda kendisini çevreleyen diğer tepelerin arasında karardıkça karardı ve en sonunda gecenin içinde kayboldu gitti. Ertesi gün yola çıkıp daha içerilere gittik ve bir zamanlar vilayet merkezliği yapmış olan Yekaterinograd'a geldik. Askeri Gürcü yolu buradan, Yekaterinograd'dan başlıyor. Posta güzergahı ise burada sona eriyor. Sonrası için atlar Vladikavkaz'a kadar kiralanabiliyor. Postalar Vladikavkaz'dan haftada 2 kez kalkıyor. Muhafız olarak bir kazak birliği, bir piyade birliği ve bir de top veriliyor. Yolcular da işte bu kervana katılıyorlar. Buna da fırsat deniliyor. Hiç beklenmedik bir şey oldu. Posta ertesi gün geldi ve 3. günün sabahında saat 9'da yola çıkmaya hazırdık. Toplanma yerinde bütün kafile 500 kişilik ya da o civarda bir kalabalık bir araya gelmiştik. Davul çalındı, hareket ettik. Piyade birliği eşliğindeki top en önde gidiyordu. Arkasına koleskalar, biriçkalar ve bir kaleden diğerine naklolan askerleri taşıyan çadırlı at arabaları dizilmişti. Onların peşinde ise gıcırdayarak 2 tekerlekli kağnılar gidiyordu. Kafilenin sağında solunda sığır sürüleri ve yılkılar koşturuyor. Ellerinde kementleri ve sırtlarında yamçılarıyla onlara Nogay çobanları 4 nala eşlik ediyorlardı. Bütün bu manzara ilk başlarda çok hoşuma gitmişti gitmesine ama çok geçmeden sıkılmaya başladım. Top fazlasıyla ağır ilerliyor, fitili tütüp duruyor, askerlerse bu fitilden çubuklarını yakıyorlardı. Kafilenin yavaşlığı, ilk gün Happy Top'u 15 vers yol alabilmiştik, dayanılmaz sıcaklık, yiyecek içecek yetersizliği, huzursuz gece konaklamaları ve Nogay kanhılarının bitip tükenmeyen gıcırtıları sonunda sabrımı taşırmaya yetti. Tatarlar kanılarının çıkardığı gıcırtıyla övünüyorlardı. Neymiş efendim? Onurlu insanlar olarak kimseden gizlileri saklıları yokmuş. Yolculuk ettiklerini herkes duysun bilsinmiş. Gelecek sefer onuruna bu kadar düşkün bir kafileyle yolculuk etmek istemem doğrusu. Yol fazlasıyla tek düze, sağlı sollu tepeler arasında uzayıp giden bir düzlük. Ufukta Kafkasların zirveleri her geçen gün biraz daha yükseliyorlar. Etrafta buralar için yeterince kale var.
Kaleleri çevreleyen hendekler eskiden olsa koşmadan atlayıp üzerlerinden geçebileceğimiz kadar dar. Ta Kont Gudoviç zamanından bu yana ateş etmemiş toplarsa paslanıp gitmişler. Göçmüş tabyalarda artık garnizonun kazları ve tavukları dolaşıyor. Kalelerin içinde 10 kadar yumurtayla bir çanak ekşitilmiş sütü zar zor temin edebildiğimiz birkaç iğreti kulübe yer alıyor. Kayda değer ilginçlikteki ilk yer Minare Kale'ydi. Kafilemiz kaleye yaklaşırken güzel mi güzel bir vadi boyunca ilerledi. Her iki yanımızda ıhlamur ve çınar ağaçlarının altından vadiye uzanan höyükler göze çarpıyordu. Bunlar aslında birer mezardı. Vebadan telef olmuş binlerce insan buralarda gömülüydü. İlletin küllerinden bitmiş rengarenk çiçekler sarmıştı üzerlerine. Sağ yanımızda karlı Kafkaslar ışıldıyordu. Önümüzde ormanlarla kaplı devasa bir tepe yükseliyor. Hemen ardındaysa Minare Kale duruyordu. Etrafında Büyük Kabarda'nın bir zamanlar en önemli köyü olan Tatardup Avlu'nun viraneleri görünüyor. Bir başına duran incecik bir minare bir zamanlar burada bir yerleşim yerinin varlığına işaret ediyordu. Kurumuş bir dere yatağının hemen kenarında taş yığınları arasından endamlı bir biçimde yükseliyordu. İç merdiveni henüz sağlamdı. Basamakları tırmandım ve artık herhangi bir molla sesinin işitilmediği şerefeye çıktım. Kendini beğenmiş birkaç gezginin tuğlalar üzerine kazıdığı alelade isimleri gördüm. Bundan sonra manzara gitgide bir tabloya andıran görüntüler sunmaya başlamıştı. Etrafımız artık dağlarla çevriliydi. Tepelerinde aşağıdan bakınca karınca gibi görünen sürüler geziniyordu. Aralarından çoban da seçilebiliyordu. Kim bilir, bu belki bir zamanlar esir düşmüş ve buralarda yaşlanıp gitmiş bir Rus'tu. Höyükler ve yıkıntılara rastlıyorduk yine. Yol kenarlarında bir iki mezar taşına denk geldik. Buralarda Çerkez geleneklerine göre en iyi biniciler gömülü olurdu. Bu taşlara yazılmış Tatarca yazılar, kazınmış kılıç ve hançer figürleri yırtıcı dededen yırtıcı torunlara bırakılmış birer anı niteliğindeydi. Çerkezler bizden nefret ediyorlar. Engin meralarından sürüp çıkarmış, avlularını yerle bir etmiş ve boylar halinde kırıp geçirmişiz. Artık her geçen gün dağların derinliklerine daha çok çekiliyor ve oradan baskınlar yapıp duruyorlar. Barışçıl Çerkezlerin dostluğuna ise güvenmemek gerek. Saldırgan aşiret kardeşlerine yardım etmeye her an hazırlar. Ancak ruhlarındaki o şövalyelik havasından bunlarda pek bir şey kalmamış. Kendileriyle aynı sayıdaki kazaklara saldırdıkları pek görülen bir şey değil örneğin. Piyade birliklerine de hiç saldırmazlar. Topu görür görmez topuklayıp kaçarlar. Fakat diğer yandan zayıf ya da savunmasız müfrezelerin tepesine inme fırsatını da hiç kaçırmazlar. Bu taraflarda yaptıkları kötülük ve vahşilikler dillerden düşmez. Kırım Tatarları gibi silahsızlandırmadıkça bunların da sakinleşecekleri yok. Fakat kendi aralarında bile aşiret kavgası ve kan davası güttükleri için ellerinden silahlarının alınması pek mümkün görünmüyor. Hançer ve kılıç bedenlerinin doğal bir parçası gibi. Öyle ki bir çocuk daha dillenmeden bunları kullanmasını öğreniyor. Bunlar da adam öldürmek basit bir bedensel hareketten ibarettir. Tutsaklarına öldürmeyip tutmalarının nedeni onları günün birinde fidye karşılığı satmaktır. Ancak yine de onlara insanlık dışı davranmaktan geri durmazlar. Öldüresiye çalıştırırlar, karınlarını çiğ hamurla doyururlar, akıllarına estikçe döverler. Gözetmeler için bu tutsakların başlarına oğlan çocuklarını dikerler ki bunlar en ufak olayda o küçücük kılıçlarıyla onları öldürme hakkına sahiptirler. Daha geçenlerde askerleri ateş ettiği için barışçıl bir Çerkezi yakalamışlar. Adam bahane olarak tüfeğinin çok uzun zamandır dolu kaldığını öne sürmüş. Ne yaparsın böyle bir millete? Yine de umut kesmemek gerek. Karadeniz'in doğu kıyılarını ele geçirip Türklerle ticaret yollarını kesebilir ve Çerkezleri bizimle yakınlık kurmaya zorlayabiliriz. Lüksün ve konforun etkisiyle uysallaşırlar belki. Semaver örneğin onlar için önemli bir yenilik olabilir. Bunun yanında çağımızın aydınlanma anlayışına daha uygun, daha güçlü, daha ahlaki bir yöntem daha var. İncil'i vaaz etmek. Çerkezler Muhammed'in dinini kabul edeli daha çok olmadı. Kur'an havarilerinin fanatik serüvenlerinden etkilenmişler daha çok. Bunların arasında son derece sıra dışı bir adam olan ve Kafkasları uzun süre Rus egemenliğine karşı kışkırtıp duran, sonunda ele geçirdiğimiz ve Soloveski Manastırı'nda ölen Mansur özel bir yer tutar.
Kafkaslar Hristiyan misyonerleri bekliyor. Fakat bizde bu tembellik oldukça canlı sözcükler kullanmak yerine ölü harfleri kağıda döküp okuması yazması olmayan insanlara dilsiz kitaplar yollamak bizim çok daha kolayımıza gelir. Vladikavkaz'a ulaştık. Eski adıyla Kapkay, Sıra Dağlara dalmadan önceki son eşik. Çevresi Osetoğullarıyla kaplı. Birini ziyarete gittim ve bir cenaze törenine denk geldim. Köy evlerinden birinin etrafında toplanmıştı kalabalık. Avluda 2 öküz koşulu bir araba duruyordu. Ölünün akraba ve yakınları dört bir yandan çıkıp gelmişler. Elleriyle yumruklarıyla başlarını döve döve yüksek sesle ağlaşarak eve giriyorlardı. Kadınlar edepli bir biçimde dikiliyorlardı. Ölüyü evden bir yamçının içinde çıkardılar. Dinlenen bir savaşçı misali, asker kaputu içinde. İrlandalı şair Charles Wolfe'un bir şiirinden alıntıdır. Arabayı yüklediler. Konuklardan biri merhumun tüfeğini aldı, namlusuna üfleyip barutu temizledi ve ölenin yanına uzattı. Öküzler hareket etti. Konuklar arkasından yürümeye başladılar. Ceset avlunun 30 vers kadar uzağında, dağ başında bir yere gömülecekti. Üzücü olan, bütün bu geleneklerin ne anlama geldiğini bana hiç kimse açıklayamıyordu. Osetler, Kafkasları yurt tutmuş uluslar içinde en yoksul olanları. Kadınları harika ve anlatılanlara bakılırsa yolculara karşı da son derece lütufkarlar. Kale kapısında tutuklu bir Oset'in karısı ve kızıyla karşılaştım. Adama yemek götürüyorlardı. İkisi de sakin ve cesur görünüyordu fakat benim yanlarına yaklaştığımı görünce başlarını eğdiler ve paçavraya dönmüş çarşaflarına büründüler. Kalede amanat yani tutsak Çerkes çocuklar gördüm. Afacan ve güzel şeylerdi. Sürekli yaramazlık ediyor ve kaleden kaçıyorlarmış. Perişan bir haldeydiler. Saçları başları dağınık, yarı çıplak ve tiksindirici derecede pislik içindeydiler. Ayaklarında ahşap prangalar vardı. Özgür kaldıktan sonra bu amanatların Vladikavkaz'da geçirdikleri günleri özleyeceklerini hiç sanmıyorum. Top birliği bizi yalnız bıraktı. Yolumuza piyade ve kazaklarla devam ettik. Kafkaslar bizi tüm azizliğiyle içine çekiyordu artık. Önce derin uğultusunu işittik, ardından çeşitli yönlere doğru akan Terek'in kendisini gördük. Irmağın sol kıyısından ilerliyorduk. Güçlü ve gürültülü dalgaları daha çok köpek kulübesine benzeyen basık Oset değirmenlerinin çarklarını çevirip duruyorlardı. İçerilere doğru ilerledikçe boğaz daralıp daha çok dikleşiyordu. Arada sıkışıp kalmış Terek boz bulanık dalgalarıyla iki yanında kendisine engel teşkil eden kayaları döve döve akıyordu. Boğaz da ırmağın akışına göre kıvrılarak ilerliyordu. Dağların kayalık etekleri dalgalar tarafından törpülenmişti. Ben yaya gidiyor, doğanın bu kasvetli güzelliği karşısında büyülenmiş gibi sık sık durup etrafıma bakıyordum. Hava kapalıydı. Dağların koyu doruklarına birikmiş bulutlar çok ağır hareket ediyorlardı. Kont Pushkin ve Şernval Tere'yi seyrederken İmatra'yı anımsamışlar ve üstünlüğü kuzeyine uğuldayan ırmağına teslim etmişlerdi. Ancak ben karşımda duran bu muhteşem güzelliği başka herhangi bir şeyle kıyaslayacak durumda değildim. Lars'a varmadan önce kafilenin gerisinde kalıp tarifsiz bir hırçınlıkla kudurup giden Tere'nin aralarından akıp gittiği devasa kayalıkları seyre daldım. Ancak çok geçmeden bir asker bana doğru koşarak gelmeye ve daha uzaktan bağırmaya başladı. "Durmayın sakın beyim, vurulursunuz." Hiç beklemediğim bu uyarı bana oldukça tuhaf gelmişti. İşin özü şuydu. Bu daracık boğazda güvenle dolaşan Oset haydutlar Tere'nin öteki yakasından yolcuları ateş ederlermiş. Bir gün önce yine bu şekilde General Bekoviç'e saldırmışlar. Adam kurşunların arasından canını zor kurtarmış. Kayalardan birinin tepesinde bir tür kale kalıntısı vardı. Barışçıl Osetlerin uzaktan kırlangıç yuvalarını andıran köy evleri kalenin etrafını kuşatmıştı. Geceyi geçirmek için Lars'ta durduk. Burada karşılaştığımız Fransız bir gezgin yolun bundan sonraki kısmı için gözümüzü korkuttu. Arabaları Kobi'de bırakıp sonrasına at sırtında gitmemizi önerdi. Adamla birlikte oturduk ve hayatımızda ilk kez pis pis kokan bir kırbadan Kaiti şarabı içip İlyada'nın şölenini hatırladık. Bir de keçi tulumu içinde keyif veren şarap toprağın ürünü. Lars'ta Kafkas Tustağı'nın leş gibi bir kopyasını buldum ve ne yalan söyleyeyim büyük bir zevkle okudum. Tamam, o kadar güçlü bir yapıt değildi, acemiceydi ve eksikleri vardı fakat pek çok şey iyi tespit edilmiş ve içtenlikle ifade edilmişti. Ertesi gün sabah karşı yola çıktık. Türk tutsaklar yol yapıyorlardı. Kendilerine verilen yemeklerden şikayetçiydiler. Rusların siyah ekmeğine bir türlü alışamıyorlarmış.
Bu durum dostum Şeremetiyev'in Paris dönüşü söylediği bir sözü hatırlattı bana. Yok birader yok, Paris yaşanılası yer değil, yiyecek bir şey yok, siyah ekmeği bulamıyorsun demişti. Lars'ın 7 versilersinde Daryal Karakolu yer alıyor. Geçidin adı da aynı. Kayalar her iki yanda da birbirine paralel iki duvar gibi yükseliyorlar. Gezginlerden birinin dediği gibi burası o kadar dar, o kadar dar ki bırakın gözünüzle görmeyi, o sıkışıklığı ta içinizde hissediyorsunuz. Gökyüzü incecik mavi bir şerit gibi tepenizde uzayıp gidiyor. Sağa sola sıçrayan fıskiyeler gibi dağların tepelerinden inip gelen derecikler bana Rembrandt'ın o tuhaf tablosunu, Gaymede'nin kaçırılışını anımsattı. Geçidi de zaten tam da Rembrandt'ın istediği gibi bir ışık düşüyordu. Boğaz boyunca terek kimi yerlerde kayaların dibine oymuş, göçen kısımlarda taşlar bir bent gibi yola yığılmıştı. Karakolun hemen yakınlarında bir yerde ırmağın üzerine atılmış küçücük bir köprü ne pahasına olursa olsun ayaktaydı. Üzerine çıktığında insan kendini bir değirmenin tepesinde duruyormuş gibi hissediyordu. Çünkü köprücük sallanıp duruyor, öte yandan terek değirmen taşlarını çeviren çark gibi uğulduyordu. Daryal geçidinin karşı tarafında yalçın kayalığın tepesinde bir kale kalıntısı göze çarpıyor. Rivayet odur ki bu kalede adını bu geçide veren Darya adında bir prenses yaşarmış. Dediğim gibi nihayetinde bir rivayet. Daryal eski Farsçada kapı demektir. Plinus'un iddiasına göre adına yanlışlıkla Hazar Kapısı denilen kapı aslında burasıymış. O vakitler bu geçit gerçek anlamda ahşap, demir kirişli bir kapıyla kapalıymış. İşte o kapının arkasında da yine Plinus'a göre Diridorus ırmağı akarmış. Burada barbar kavimlerin saldırılarından korunmak için bir de kale inşa edilmiş gibi. Bu arada istiyorsanız Kont Potocki'nin gezi notlarına bir göz atın. Kendisinin bilimsel araştırmaları nereden baksanız yazdığı İspanyol romanlar kadar ilginç gelecektir. Daryal geçidinden Kazbek'e doğru devam ettik. Yolda Troitski'nin kapısını yani barut patlatılarak oluşturulmuş kemerli bir geçit gördük. Bir zamanlar altından bir yol geçiyormuş ama şimdi yatağını sık sık değiştiren terek akıyor. Kazbek köyüne varmazdan önce şiddetli yağmurlar zamanında kudurmuş gibi akan sellerin geldiği azgın dereden ve vadisinden geçtik. Biz oradayken dere kupkuruydu. Azameti ve ürkütücülüğü yalnızca adında kalmıştı. Kazbek köyü, Kazbek Dağı'nın eteklerine kurulmuş ve Prens Kazbek'e ait bir köy. Prens 45 yaşlarında, boyu Preobrajenski Birliği muhafızlarından daha uzun bir adam. Kendisini bir duhanda bulduk. Gürcü meyhanelerine duhan diyorlar, Ruslarınkinden daha pis, daha pespaye yerler. Girişte 4 ayağını germiş, öküz derisinden şişman bir tulum yatıyordu. Çam yarması prens bu tulumdan çiğir çekiyordu. Birkaç soru sordu, ben de saygıyla adamın şanına ve kalıbına uygun bir biçimde yanıtlar verdim. Oldukça dostane bir şekilde ayrıldık. İzlenimler ve uyandırdığı heyecanlar çok geçmeden körelmeye, etkisini kaybetmeye başlıyor. Daha üzerinden bir gün bile geçmeden tereyin uğultusu da, onun o acayip çağlayanları da, etraftaki kayalıklar ve uçurumlar da artık ilgi çekiciliğini kaybetmişti. İçimi olduğu gibi bir an önce Tiflis'e varma arzusu doldurmuştu. Kazbey'in önünden de tıpkı bir zamanlar Çatır Dağı'nın önünden geçtiğim gibi kayıtsızca geçip gitmiştim. Gerçi havanın kapalı ve yağmurlu olmasının da bunda payı yok değildi. Şairin göğe payanda olmuş karlı doruğu dediği Kazbey'in zirvesini zaten görmek mümkün değildi. İran prensi bekleniyordu. Kazbey'in az ilerisinde karşımıza çıkan birkaç yaylada daracık yolu tıkamıştı. Yaylıların geçişleri sırasında karşıdaki kafile subayı bize İranlı bir şaire eşlik ettiğini söyleyince rica ettim. Beni Fazıl Han'la tanıştırdı. Çevirmen aracılığıyla ağzımı açıp ağdalı laflar etmeye ve bir doğulu gibi selamlaşıp girizgah yapmaya başlamıştım ki yaptığıma bin pişman oldum. Çünkü Fazıl Han benim yersiz yurtsuz yapmacık ifadelerime karşılık aklı başında ve düzgün bir adam olarak gayet sade ve yerinde sözcüklerle karşılık vermişti. Beni St. Petersburg'da görmeye arzu ediyordu. Görüşmemizin bu kadar kısa olmasına üzülmüştü. Bir hayli utanmıştım. Tumturaklı ve nükteli tarzımı bir yana bırakmak ve alışılagelmiş bir Avrupalı ağzıyla konuşmak zorunda kalmıştım. Ruslara özgü o alaycılığın bana bir ders olmuştu. Bundan böyle insanları kafalarındaki koyun papağana ya da ellerindeki kınaya bakıp değerlendirmeyeceğim. Kobi karakolu önümüzde aşmamız gereken İstavroz Dağı'nın hemen eteğindeydi.
Geceyi geçirmek için burada durmuş, karşımızda duran zor mu zor yolu nasıl kat edeceğimizi düşünmeye başlamıştık. Yaylayı bırakıp kazak atlarına mı binmeliydik, yoksa birini gönderip Oset Kağnısı'nı mı tutmalıydık? Ben oturdum ve tüm kafile adına bu tarafların idarecisi olan Bay Çilyayev'e bir mektup yazdım. Belli mi olur, sonra da yardım beklentisiyle yattık uyuduk. Ertesi gün saat 12 sularında bir hengame koptu. Gürültüler, bağırışlar, çağrışlar işitiliyordu. Çıkıp baktığımızda olağanüstü bir görüntüyle karşılaştık. Yarı çıplak Oset kalabalığının sürdüğü 18 çift sıska, bodur öküz, arkadaşım onun Venedik yaylasını binbir güçlükle çekmeye çalışıyordu. Bu görüntü bir anda kafamdaki tüm kuşkuları kaldırıp atmama yetmişti. Benim o ağır St. Petersburg yaylasına gerisin geri Vladikavkaz'a gönderecek ve Tiflis'e kadar at sırtında gidecektim. Kont Pushkin fikrimi beğenmedi. Her türlüsünden erzak ve ikmalle dolu arabasını koca bir öküz sürüsüne koşup karlı dağları gürültülü patırtıyla şaşalı bir biçimde geçmeyi yeğledi. Böylece yollarımızı ayırdık. Ben buralarda yolları denetleyen Albay Ogarev'le birlikte yola çıktım. Yol 1827 yılının Haziran ayında oluşan bir çöküntü sırasında ortaya çıkmış bir yer boyunca ilerliyordu. Bu tür kaymalar, çökmeler neredeyse her 7 yılda bir oluyormuş. Koskoca bir kütle kayıp indiği gibi geçidi bir vers boyunca tıkamış ve Tere'nin akışını kesmiş. Aşağıdaki nöbetçiler önce müthiş bir gürültü duymuşlar, ardından ırmağın hızla çekildiğini ve yarım saate kalmadan adeta kuruyup gittiğini görmüşler. Tere'nin bendi yarıp yeniden bu tarafa akması 2 saati bulmuş. Olan biten korkunç bir felaketmiş yani. Oldukça dik bir yoldan tırmandıkça tırmanıyorduk. Atlarımız altından küçük dereciklerin doğup şırıldayarak aktığı gevşek bir kar tabakasında ilerliyordu. Şaşkın gözlerle çıktığımız yola bakıyor, arkadan gelecek arabaların buradan geçebileceklerine hiç ihtimal vermiyordum. Bu sırada boğuk bir uğultu işittim. Bay Ogarev, "Çığ bu," dedi. Dönüp baktığımda bir yamaçtan aşağı ağır ağır kayan kar yağınını gördüm. Ufak tefek çığ düşmeleri burada sıkça görülen bir olaymış. Geçen yıl buradan İstavroz Dağı'ndan bir Rus arabacı geçiyormuş. Çığ düşmüş. Büyük bir yığın arabayı da atları da Mujin kendisini de yuttuğu gibi ganimetiyle birlikte aşağı yuvarlanmış gitmiş. Dağın doruğuna varmıştık. Burada granitten bir haç dikiliydi. Eski bir anıttı ve sonrasında Yermelov onu onartmıştı. Yolcular burayı genellikle arabalarından inip yürüyerek geçerler. Bir süre önce yabancı konsolosun biri bu uçurumdan geçerken korkusundan gözlerini bağlamalarını istemiş. Koluna girip öyle geçirmişler. Bağ çözdüklerinde ise adam dizlerinin üstüne çökmüş ve kılavuzların şaşkın bakışları arasında Tanrı'ya şükretmiş filan. Tehditkar Kafkaslardan sevimli Gürcistan'a bir anda geçivermiş olmak doğrusu olağanüstü bir şey. Güney rüzgarlarının esintisi ansızın yüzünüzü yalamaya başlıyor. Gut Dağı'nın bu yüksekliğinden baktığınızda tehlikeli bir yolun indiği 300 verslik uçurumun dibinde kayalıklarıyla, bahçeleriyle gümüş bir kurdele gibi döne kıvrıla ışıl ışıl akan Arak ve Irmağı ve Koyşavur Vadisi bir minyatür gibi önümüze seriliveriyor. Vadiye indik. Berrak gökyüzünde yeni ay yüzünü gösterdi. Akşam havası ılık ve huzur vericiydi. Arak ve Irmağı'nın kenarında Bay Çilyayev'in evinde geceledim. Ertesi sabah sevimli ev sahibimle vedalaşıp yeniden yola koyuldum. Buradan itibaren artık Gürcistan başlıyordu. Tehditkar ve ürkütücü Terek ve geçitlerinin yerine burada neşeli Arakbe'nin suladığı bol güneşli ovalar almıştı. Çıplak kayalıklar yerine etrafımda yemyeşil tepeler ve meyve ağaçları görüyordum. Su kemerleri buralarda uygarlığın var olduğunu gösteriyordu. Bu kemerlerden birinde müthiş bir optik yanılsama yaşadım. Su yamaç boyunca aşağıdan yukarı akıyormuş gibi görünüyordu. Paysanur'da at değiştirmek için mola verdim. Burada İran prensine eşlik eden Rus subayı ile karşılaştık. Çok geçmeden çıngırak sesleri işittim. Baktığımda birbirine bağlı ve Asya usulü yüklenmiş bir dizi katırın yola düzülmüş olduğunu gördüm. Yeni atların gelmesini beklemeden çıktım, yürümeye başladım. Ananur'dan yarım vars ileride bir dönemeçte Hüsrev Mirza'yı gördüm. Arabaları durmuştu. Tam yanına geldiğimde yaylısından başını uzatıp selam verdi. Bu karşılaşmadan birkaç saat sonra Dağlılar prense saldırmışlar. Kurşun seslerini duyan Hüsrev yaylısından fırlayıp bir ata binmiş ve 4 nala ileri fırlamış. Beraberindeki Ruslar onun bu cesaretine kendi gözleriyle tanık olmuşlar.
İşin özü, öyle arabayla dolaşmaya alışkın olmayan bu Asyalı delikanlı, yaylasını bir sığınak değil, daha çok bir tabut gibi görmüş olmalıydı. Herhangi bir yorgunluk hissetmeden yaya olarak Ananur'a varmıştım. Atlarım ise henüz ortada yoktu. Buradakilerden Duşeti kentine kadar en fazla 10 vers kaldığını öğrenince yeniden yola düştüm. Gel gelelim yolun bundan sonrasının daha çıktığını bilmiyordum. Uzatmayayım, bu 10 vers bana 20 versten beter gelecekti. Akşam olmuştu. Yukarılara doğru durmadan yürüyordum. Yolu gözden kaybetmek söz konusu bile değildi ama yer yer yola akan kaynak sularının oluşturduğu kirli çamur dizlerime kadar çıkıyordu. Bitip tükenmiştim. Karanlık giderek yoğunlaşıyordu. Derken köpek ulumaları ve havlamaları işittim. Kente yaklaştığımı düşünüp sevindim. Ancak yanılıyordum. Havlayanlar Gürcü çobanlarının köpekleriydi. Uluyanlar ise bu yörede çokça bulunan çakallar ve başka bir takım hayvanlarmış. Sabırsızlığıma lanetler okusam da artık yapacak bir şey yoktu. En sonunda gece yarısına doğru bir takım ışıklar gördüm ve kendimi ağaçların arasına serpiştirilmiş evlerin önünde buldum. Dışarı çağırdığım ilk kişi beni derhal Şehremini'nin yanına götürmeyi teklif etti ve karşılığında da bir abaz istedi. Yaşlı bir Gürcü subayı olan Şehremini'nin karşısına çıkışım onun üzerinde hayli şaşırtıcı bir etki yaratmama neden olmuştu. Çünkü öncelikle adamdan soyunup döküneceğim bir oda, ikinci olarak bir bardak şarap ve üçüncüsü de beni getiren adam için bir abaz olmak üzere bir sürü şey talep ediyordum. Şehremeni beni nasıl kabul edeceğini, bana karşı nasıl davranacağını bilemiyor, şaşkın şaşkın öylece yüzüme bakmaya devam ediyordu. İsteklerimi yerine getirmek için herhangi bir şey yapmadığını görünce kendisinden bu fevkalade rahatlıktan ötürü özür dileyip hemen önünde soyunmaya koyuldum. O sırada neyse ki cebimdeki yol kağıdımı bulmuştum. Çıkarıp gösterdim de sonuçta bir Rinaldo Rinaldi değil, sıradan bir yolcu olduğuma inandırabildim kendisine. Bu mübarek evrak derhal etkisini göstermişti. Odam hemen tahsis edildi, bir bardak şarabım getirildi ve geleneksel Gürcü konukseverliğini rencide eden açgözlülüğü yüzünden paparayı yiyen refakatçime de çıkarılıp bir abaz verildi. Kendimi hemen sedire attım. Bu zaferimden sonra muzaffer bir cengaver gibi uykuya dalacağımı umut ediyordum ama heyhat, yoldaki çakallardan çok daha tehlikeli olan pirelerin saldırısına uğramıştım bile. Gece boyu gözümü kırpmama izin vermediler. Sabah adamım geldi ve Kont Pushkin'in karlı dağları öküz sırtında aşarak Duşet'e sağ salim ulaştığını söyledi. Acele etmeliydim. Biraz sonra Kont Pushkin ve Şernmal geldiler ve yola birlikte devam etmeyi önerdiler. Önümüzdeki geceyi Tiflis'te geçirmenin güzel hayaliyle Duşet'i terk ediyordum. Yol boyu alabildiğine ıssız olsa da etraftaki manzara yine de gayet hoş ve şiirseldi. Gartsis Kale'ye birkaç vers kala Roma seferleri sırasında yapılmış eski bir köprüden kurayı geçtik. Atlarımızı kah tırıs, kah dört nala sürerek yola devam ettik ve farkına varmadan gece saat 11 sularında Tiflis'e ulaştık. 2. Bölüm. Bir otelde geceleyip ertesi gün ünlü Tiflis hamamlarının yolunu tuttum. Kent bana oldukça kalabalık göründü. Asya tipi binalar ve pazar yeri bana kişinevi anımsattı. Daracık ve eğri büğrü sokaklarda sırtlarını vurulmuş sepetleriyle eşekler koşturuyor, öküzlerin çektiği arabalar yolları tıkıyordu. Biçimsiz bir meydanda Ermenisi, Gürcüsü, Çerkezi, İranlısı tıklım tıkıştı. Bu kalabalığın içinde Karabağ kısraklarına binmiş gencecik Rus memurlar göze çarpıyordu. Hamamın girişinde yaşlı bir İranlı oturuyordu. Hamamın sahibiydi. Kapıyı açtı. Hayli geniş bir salona girdim. Girmemle birlikte ne görsem beğenirsiniz. Gencinden yaşlısına, kimi yarı çıplak, kimi büsbütün üryan 50'den fazla kadın duvar diplerine sıralanmış peykelerde. Bir kısmı ayakta, bir kısmı oturarak soyunup giyiniyordu. Öylece kala kaldım elbette. "Geçin geçin, bugün salı, kadınlar günü, ziyanı yok, buyurun," dedi hamamcı. "Elbette ziyanı yok, hatta aksine," diye yanıt verdim. Erkeklerin içeri girmesi kadınlar üzerinde herhangi bir etki yaratmışa benzemiyordu. Gülüşmeye ve kendi aralarında konuşmaya devam ettiler. Biri olsun aceleyle çarşafına bürünmeye, orasını burasını kapatmaya yeltenmedi. Hiçbiri soyunmaktan vazgeçmedi. Sanki içeri görünmeyen bir adam olarak girmiştim. İçlerinde pek çoğu gerçekten de güzeldi. Temur'un hayal gücünü haklı çıkarıyorlardı. Tatlı bir Gürcü kızı, çiçek açar gibi taptaze pasparlak,
Kendi ülkesinin kızları böyle görünür işte. Tiflis kayaları ardından doğarlar sıcaklar yükselince. Lalaruk. Gel gelelim yeryüzünde Gürcü koca karılardan daha çirkin bir varlık görmedim. Cadıdan farkları yok. İranlı hamamcı beni hamama soktu. Demir kükürtlü kaynar kaplıca suyu kayanın içine oyulmuş kocaman bir havuza doluyordu. Tiflis hamamlarından daha iyisini, daha güzelini ne Rusya'da ne de Türkiye'de gördüm. Muhteşemdi. Detaylarıyla anlatmak isterim. Hamamcı beni aldı ve Tatar bir tellağın ellerine teslim etti. Hemen söyleyeyim, adamın burnu yoktu. Burnunun olmaması bu işin ehli olmasına engel değildi elbette. Hassan, burunsuz Tatar'ın adı buydu. İlk iş olarak beni aldı ve sıcacık göbek taşına yatırdı. Ardından uzuvlarımı büküp kırmaya, eklem yerlerimi germeye ve gövdemi yumruklamaya başladı. Herhangi bir acı ağrı hissetmediğim gibi aksine giderek hafifliyordum. Bu Asyalı tellaklar kimi zaman iyice coşup bir anda omuzlarınıza sıçrayıp sırtınızı kalçalarınızı topuklarıyla ezebilir, üstünüzde bir oyun tutturabilirler. Bütün bunların ardından yünlü bir keseyle beni bir güzel ovaladı. Sonra ılık suyu üzerime boca ede ede bol köpüklü keten bir torbayla beni yıkamaya koyuldu. Tarifi imkansız bir duygu. Sıcacık sabun köpüğü tıpkı hava gibi sizi sarıp sarmalıyor. Hamiş, yünlü kese ve keten torba Rus hamamına mutlaka girmeli. İşin ehli olanlar bu yeniliğe mutlaka minnettar kalacaklardır. Köpük torbasından sonra Hasan beni havuza soktu. Hamam sefası da böylece sona ermiş oldu. Tiflis'te Raevski'yi bulmaya hayal ediyordum ancak alayının sefere çıkmış olduğunu öğrendim. Bunun üzerine ben de orduya katılmak için Kont Paskeviç'ten izin istemeye karar verdim. Tiflis'te 2 hafta kadar kaldım ve buranın önde gelen insanlarıyla tanıştım. Sanskovski, yöreyle ilgili Tiflis Haberleri gazetesini çıkarıyor. Ayrıca Prens Tisitsyanov, Yermelov ve diğerlerine dair epeyce ilginç şeyler anlattı. Sanskovski Gürcistan'ı seviyor, bu ülkenin parlak bir geleceği olduğuna inanıyor. Gürcistan 1802 yılında bir kez daha Çar Alexander'ın boyunduruğu altına girdi. Gürcüler savaşçı bir halktır. Bizim sancağımız altında da kahramanlıklarını göstermeye devam ettiler. Akli yetenekleri çok daha büyük bir eğitime layık. Gayet neşeli ve toplum yaşamını seven insanlar. Düğünlerde, bayramlarda erkekler içip içip sokaklarda gezerler. Kara gözlü oğlan çocukları şarkılar söyleyerek hoplayıp zıplar, taklalar atar, kadınlarsa lezginke oynarlar. Gürcü şarkılarının tınısı çok hoş. Birini sözcüğü sözcüğüne çevirdiler. Sanırım yakın zamanlarda yakılmış bir şarkı. Kendi şiirsel meziyetlerini korusa da doğuya özgü bir anlamsızlık var sözlerinde. İşte burada, buyurun. Cennette yeni doğmuş can, mutluluğum için yaratılmış can. Sendendir beklediğim hayat ey ölümsüz can. Sendendir çiçeğe durmuş bahar, 2 haftalık dolunay. Senden koruyucu meleğim, sendendir beklediğim hayat. Yüzün nurla yıkanmış, gülüşünle şensin. Dünya bir yana, bakışların bir yana, sendendir beklediğim hayat. Çiğlerle tazelenmiş dağ gülü, doğanın seçkin güzelliği, saklı ve sessiz hazinesi, sendendir beklediğim hayat. Gürcüler içince öyle bizim gibi içmiyorlar, şaşılacak derecede güçlüler. Şarapları dışarıya yollanacak kadar dayanıklı değil, çabuk bozulan cinsten fakat yerinde çok lezzetliler. Kaheti ve Karabağ şaraplarının kimisinin Burgonlardan aşağı kalır yanı yok. Şaraplarını toprağa gömülü büyük toprak küplerde yani marinlerde tutuyorlar. Şatafatlı törenlerle açıyorlar. Geçenlerde bir Rus hassa askeri bu marinlerden birini gizlice açmaya kalkmış. Ancak içine düşmüş ve bir Malaga fıçısında boğulan bahtsız Clarence Dükü gibi kaheti şarabında boğulup gitmiş. Tiflis kayalık dağlarla çevrili bir vadide akan Kura'nın 2 kıyısında yer alıyor. Bu dağlar kenti bütün rüzgarlardan koruyor. Ancak buna rağmen kent güneş ışığıyla ısınmak bir yana durgun havanın da etkisiyle basbayağı kavruluyor. Her ne kadar 41. enlem üzerinde yer alsa da Tiflis'te hüküm süren o dayanılmaz sıcakların nedeni işte bu. Tiflis'in asıl adı da Tbiliskalılar bu anlama geliyor yani sıcak kent. Kentin eski kısmı Asya tarzı mimariyle inşa edilmiş. Evler alçak, çatılar düz. Öte yandan kentin kuzey tarafı Avrupa'yı bir mimariye sahip. Düzgün planlı meydanlarda işte hemen burada başlıyor. Pazar yeri birkaç sıra halinde bölümlere ayrılmış. Tezgahlar ve dükkanlar Türk ve İran mallarıyla dolu. Genel pahalılık dikkate alınacak olursa oldukça da ucuz. Tiflis yapımı silahlar tüm doğuda epeyce rağbet görüyor.
Buraların bahadırlarından sayılan Kont Samoylov ve Kont V yeni kılıçlarını denemek için bir koyunu bir çalışta ikiye böler ya da bir öküzün boynunu koparırlarmış. Tiflis'te nüfusun çoğunluğu Ermenidir. 1825 yılında burada 2500 Ermeni aile varmış. Günümüzde sürüp giden savaşlara bağlı olarak bu sayı giderek artıyormuş. Gürcü aile sayısı 1500'ler civarında. Ruslar kendilerini buralı saymıyorlar. Vatani görevlerini yerine getiren askerler zorunlu oldukları için burada oturuyorlar. Düşük rütbeli genç memurlarsa buraya terfi almak için geliyorlar. Siviller olsun, askerler olsun Tiflis'i sürgün yeri olarak görüyorlar. Dediklerine göre Tiflis'in havası sağlığa uygun değilmiş. Buraların sıtması tam bir felaket. Tedavisinde de sözde sıcaklık nedeniyle bir zararı dokunmayan civa kullanılıyor. Doktorlar hastalarına fütursuzca civa içiriyorlar. Anlatılanlara bakılırsa General Spyagin beraberinde St. Petersburg'dan getirdiği özel doktorunun civa kullanımından korktuğu için ölmüş. Zaten hiçbir hastasına da vermiyormuş. Burada görülen humma da aynı Kırım ve Moldova'dakine benziyor ve tedavisi de aynı. Tiflisliler Kura Irmağı'nın bulanık fakat hoş bir tadı olan suyunu içiyorlar. Öte yandan kuyu ve kaynak sularının neredeyse tamamı basbayağı kükürtlü. Gerçi şarap tüketimi o kadar fazla ki suyun eksikliği neredeyse fark edilmiyor bile. Tiflis'te beni şaşkına uğratan şeylerden biri de paranın değeriyle ilgiliydi. Hepi topu 2 sokak gidip adamı yarım saat meşgul ettim diye bir arabacıya 2 gümüş ruble ödemek zorunda kaldım. İlk başta yabancı olduğum için arabacının fırsatı değerlendirmeye çalıştığını düşünmüştüm ama daha sonra ücretlerin gerçekten de bu seviyede olduğunu gördüm. Sadece o değil, ne var ne yok aynı ölçüde pahalı. Birinde Alman kolonisine gittik ve öğle yemeğini orada yedik. Kendi yaptıkları bir biradan içtik, tadı felaketti. Bu kadar kötü bir yemek için dünyanın parasını ödedik üstelik. Benim kaldığım otelin lokantası da aynı şekilde pahalı ve rezaletti. Bir gün ünlü bir yeme içme meraklısı olan General Strekolov da yemeğe davet etti. Burada yemekler rütbeye göre veriliyordu ve masada general düzeyinde İngiliz subaylar vardı. Uşaklar beni o kadar görmezden geldi ki sonunda masadan aç kalktım. Tiflis gurmesiymiş, böyle gurmenin canı cehenneme. Orduya katılma başvurumun yanıtını sabırsızlıkla bekliyordum. Derken Raevski'den bir pusula geldi. Derhal Kars'a gelmemi, çünkü birkaç gün içinde ordunun daha ileriye hareket edeceğini bildiriyordu. Hemen ertesi gün yola çıktım. At sırtında gidiyor, hayvanları kazak karakollarında değiştiriyordum. Yol boyunca toprak sıcaktan kavruluyordu. Gürcü köyleri uzaktan birer cennet bahçesi gibi görünse de yaklaşınca tozla kaplı kavakların arasına dağılmış birkaç talihsiz skalyadan başka bir şey olmadıkları anlaşılıyordu. Güneş batmış olsa da hava eskisi gibi boğucuydu. Geceler yakıcı, yıldızlar yabancı. Ay ışıyordu, ortalık süt liman. Gecenin sessizliğini yalnızca atımın nal sesleri bozuyordu. İncin görmeden uzun süre yol aldım. Sonunda tek başına bir saklaya gördüm. Kapıyı vurmaya başladım. Derken ev sahibi çıktı. Su istedim. Önce Rusça, ardından Tatarca. Ancak adam anlamadı. Şaşılısı bir rahatlık. Tiflis'ten hepi topu 30 vers ötede, hem de İran ve Türkiye yolu üzerinde bir yerde olacaksın ve ne Rusça ne de Tatarca tek bir kelime anlamayacaksın. Bir Kazak karakolunda geceyi geçirdikten sonra Şafak'la birlikte hareket ettim. Yol dağların, ormanların içinden geçiyordu. Yolculuk eden Tatarlara rastladım. Aralarında birkaç kadın da vardı. Hayvanlarının sırtında çarşaflarına bürünmüş halde gidiyorlardı. Gözleri ve topuklarından başka bir yerleri görünmüyordu. Gürcistan'la eski Ermenistan'ı birbirinden ayıran Bezopdal Dağı'na tırmanmaya başladım. Geniş bir yol, ağaçlıklı dağın etrafından kıvrıla kıvrıla yükseliyor. Tepeye vardığımda yanılmıyorsam adına Kurt Kapısı denen bir geçitten geçerken buldum kendimi. Burası Gürcistan'ın doğal sınırıydı. Bu kez karşımda bir takım yeni dağlar ve yeni bir ufuk var gibi gelmişti. Aşağılarda ise hatırı sayılır yeşillikte ovalar uzanıyordu. Kavrulup giden Gürcistan'a dönüp son bir bakış attıktan sonra yamaçtan aşağı Ermenistan'ın serin ovalarına doğru inmeye başladım. Kavurucu sıcaklığın hissedilir biçimde düştüğünü büyük bir keyifle hissediyordum. İklim başka bir iklimdi artık. Adamım yüklü atlarıyla epeyce geride kalmıştı. Ta uzaklarda dağlarla çevrelenmiş çiçekli bir ovada bir başıma yol alıyordum. Dalgınlıkla atları değiştirmem gereken karakolu geçip gitmiştim. 6 saatten fazladır yoldaydım ve mesafenin bu kadar uzak olmasına bir hayli şaşırmaya başlamıştım.
İleride bir yerde saklayalara benzer taş yığınları görünce atımı o yana sürdüm. Evet, burası gerçekten de bir Ermeni köyüydü. Alacalı bulacalı kıyafetleri içinde, saçları başları dağınık birkaç kadın yerin dibine yapılmış bir saklayanın düzleminde oturuyorlardı. Derdimi bir biçimde anlatabildim. İçlerinden biri kalktı, içeri girdi, peynir ve süt getirdi. Biraz dinlendikten sonra tekrar yola koyuldum. Irmağın yüksekçe bir kıyısında Gerger Kalesi'ni gördüm. Yüksekçe bir yerden 3 ayrı dere büyük bir gürültüyle düşerek birbirine karışıyordu. Irmağa geçtim. 2 öküzün koşulu olduğu bir araba sarp bir yoldan yokuş yukarı ilerliyordu. Birkaç güçlü de beraberindeydi. "Nereden geliyorsunuz böyle?" diye sordum. "Tahran'dan," dediler. "Ne götürüyorsunuz?" dedim. "Griboyedov'u," dediler. Öldürülen Griboyedov'un cesediydi bu. Tiflis'e götürüyorlardı. Griboyedov'la bir daha karşılaşacağım aklımın ucuna gelmezdi. En son geçen yıl İran'a gitmeden önce St. Petersburg'da görmüştüm kendisini. Endişeliydi. Bir takım tuhaf ön sezileri vardı. Sakinleştirmek istemiştim ama şöyle yanıt vermişti. "Tanımazsınız siz bu insanları. İş bıçak çekmeye varacak sonunda," demişti. Kan döküleceğini, şah ölünce geriye kalan 70 oğul arasında işin kan davasına varacağını düşünüyordu. Gerçi iyice yaşlanmış olan şah bunlar konuşulurken henüz yaşıyordu ama sonunda Griboyedov'un kehaneti doğru çıkmıştı. İşte İranlıların hançerleriyle can vermiş, cehalet ve ihanetin kurbanı olmuştu. Tahranlı ayak takımının elinde 3 gün boyunca oyuncak edilen perişan haldeki cesedi ancak eski bir tabanca kurşunu izi taşıyan eline bakınca tanınabilecek durumdaydı. Griboyedov'la 1817 yılında tanışmıştım. O melankolik ruh haliyle, hırçın zekasıyla, iyi kalpliliğiyle, insanoğlunun kaçınılmaz yoldaşları olan bütün o zayıflıkları ve kusurlarıyla, kısaca her şeyle olağanüstü çekici bir insandı. Yetenekliydi ama aynı ölçüde kibirliydi de. Takılıp kaldığı ufak tefek önemsiz gereksinimler ve tanınmıyor olmanın getirdiği rahatsızlıklar ağında uzun süre çırpındı durdu. Onun devlet adamı yeteneğinden bir türlü yararlanılamadı. Şairlik yeteneği kabul görmedi. Dahası o soğukkanlı ve parlak cesaretinden bile bir süre kuşku duyuldu. Sadece yakın birkaç arkadaşı değerini biliyordu bilmesine, ancak onlar da bir toplulukta Griboyedov'dan onun sıra dışı biri olduğundan söz ettiklerinde karşılarındaki insanların suratında beliren o güvensizlik tebessümüyle, o aptalca, o dayanılmaz gülümsemeyle karşılaşıyorlardı. İnsanlar şöhrete inanırlar, sadece şöhrete. Ve kendi aralarında henüz herhangi bir avcı birliğine komuta etmemiş yeni bir Napolyon'un ya da Moskova telgrafta daha tek bir satır yazısı çıkmamış ikinci bir Descartes'in var olabileceğini bir türlü anlamak istemezler. Öte yandan bu şöhret düşkünlüğümüz belki de kibrimizden, kendimizi beğenmişliğimizden kaynaklanıyordur. Kim bilir? Şöhret denilen şeyin bünyesine feryadımız da giriyor sonuçta. Griboyedov'un yaşamına gölge düşüren bir takım karanlık bulutlar da yok değildi kuşkusuz. Bunlar ateşli tutkularının ve olağanüstü koşulların bir sonucuydu. Gençliğiyle bir kez ve kesin bir biçimde hesaplaşmanın ve yaşamında esaslı bir dönemece girmenin gerekli olduğunu düşünüyordu. Böylece St. Petersburg ve ayak takımıyla vedalaşıp 8 yıl boyunca bir başına çalışmalarını titizlikle yürüteceği Gürcistan'a gitti. 1824 yılında Moskova'ya dönüşü onun hayatında adeta gerçek bir dönüm noktası ve bitip tükenmez başarılarının başlangıcı oldu. Akıldan bela güldürüsünün henüz basılmamış el yazmaları müthiş bir etki yaratmış, yazarını ise bir anda bizim 1. sınıf şairlerimizin arasına koyuvermişti. Bir süre sonra başlayan savaş söz konusu bölgeyi çok iyi biliyor olması nedeniyle Griboyedov'a yepyeni bir meslek kazandırdı ve elçi olarak atandı. Gürcistan'a geldiğinde ise sevdiği kadınla evlendi. Onun o fırtınalı yaşamının son yıllarında imrenilecek bir şey daha var mıdır bilmiyorum. Cesurca yürütülen fakat güç dengelerinin çoktan kaybolduğu orantısız bir savaşın tam ortasında çıkıp gelen ölümün Griboyedov için korkunç ya da lanet okuyacak bir tarafı yoktu. Çünkü bir anda gelen çok güzel bir ölümdü. Ne yazık ki Griboyedov el yazmalarını bizlere bırakmadı. Biyografisini yazmak için elbette dostlarından birinin bu işi ele alması gerekir. Heyhat, seçkin insanlar arkalarında hiçbir iz bırakmadan birer birer kaybolup gidiyorlar. Bizlerse tembel ve meraksız insanlarız. Gerger'de benim gibi orduya katılmaya giden Butyrlin'le karşılaştım. Butyrlin bu yolculuğa maymun iştahlılığı ve kaprislerini tatmin etmek için çıkmıştı.
birlikte yemek yedik. Sofrası St. Petersburg'u aratmayacak kadar zengin ve zevkliydi. Yolculuğa birlikte devam etmeye karar vermiştik aslında. Ama işte sabırsızlık şeytanına bir kez daha yenik düştüm. Adamım dinlenmek için izin istemişti. Ben de yanıma kılavuz bile almadan bir başıma yola koyuldum. Herhangi bir tehlikesi olmayan güvenli bir yoldu. Dağ aşıp ağaçlıklı bir düze indiğimde yolu boydan boya keserek akan bir maden suyu kaynağı gördüm. Burada Erivan'dan Ağızka'ya giden Ermeni bir papazla karşılaştım. "Ne var ne yok Erivan'da?" diye sordum. "Erivan'da veba var, Ağızka'dan ne haber?" diye yanıtladı. "Ağızka'da veba var." diye karşılık verdim. Böylece birbirimize bu sevimli haberleri verdikten sonra ayrıldık. Bereketli ovalar, çiçeğe bürünmüş çayırlıklar arasında ilerliyordum. Hasat zamanı gelmiş, tarlalar biçilmeyi bekliyordu. İnsan verimliliğiyle doğunun atasözlerine girmeyi başarmış bu toprakları seyretmeye doyamıyordu. Akşama doğru Pernik'e vardım. Burada bir Kazak karakolu vardı. Karakol komutanı fırtına çıkacağını, orada kalmamın iyi olacağını söylediyse de canım o gün Gümrü'ye ulaşmak istediğinden kendisini dinlemedim. Önümde aşmam gereken ve çok da yüksek olmayan tepelik bir bölge vardı ve burası Kars Paşalığı'nın doğal sınırı sayılıyordu. Gökyüzü kara bulutlarla kaplıydı ama an be an şiddetlenmekte olan fırtınanın bu bulutları dağıtacağını düşünüyordum. Fakat atıştırmaya başlayan yağmur giderek sağanağa dönüşüyordu. Pernik'ten Gümrü'ye mesafe 27 verst. Kasketimin üzerine başlığımı geçirdim, yamçımın kuşağını iyice sıktım ve kendimi Tanrı'ya havale ettim. 2 saatten fazla geçmişti. Yağmur ara vermeden devam ediyordu. İyice ağırlaşan yamçımın ve başlığımın üzerinden şırıl şırıl sular akıyordu. Derken buz gibi sular boyun bağımdan içeri sızmaya başladı ve sonunda iliklerime kadar sırılsıklam ıslandım. Karanlık bir geceydi. Önden giden Kazak kılavuzluk ediyordu. Dağlara doğru çıkmaya başladık. Bu sırada yağmur kesildi. Bulutlar dağılmaya başladı. Gümrü'ye 10 vers kadar bir yol kalmıştı. Rastgele esen rüzgar o denli güçlüydü ki 15 dakikaya kalmadan bir güzel kurumuştum. Artık sıtmadan kaçışın olmadığını düşünüyordum. Sonunda gece yarısı gibi Gümrü'ye vardım. Kazak kılavuz beni doğruca karakola götürdü. Koğuşun önünde durduk. Bir an önce içeri girebilmek için can atıyordum doğrusu. Koğuşta 12 Kazak yan yana yatmış uyuyorlardı. Bana da yer açtılar. Artık yorgunluktan hiçbir şey hissetmiyordum. Kendimi yamçımın üzerine bırakıverdim. Sabahtan beri 75 vers yol almıştım. Ölü gibi uyumuşum. Kazaklar şafakla birlikte beni uyandırdılar. Aklıma gelen ilk şey hastalanıp hastalanmadığımdı. Tanrı'ya şükür turp gibiydim ve de gayet dinçtim. Bırakın herhangi bir hastalığı, yol yorgunluğumdan bir iz dahi kalmamıştı. Koğuştan dışarı taptaze sabah havasına çıktım. Güneş doğuyordu. Berrak mı berrak gökyüzünde çift başlı karlı bir doruk parlıyordu. Gerinerek "Hangi dağ bu?" diye sordum. "Bu Ararat," dediler. Tınısı ne kadar da güçlü ve etkileyiciydi. İncil'den çıkma efsanevi dağa şevkle baktım. Yaşamı yeni baştan kurma umuduyla tepesine gelip demir atan bir gemi görünüyordu. Bir de idamı ve barışı simgeleyen bir kargayla bir güvercin uçuyordu. Atım hazırdı. Kılavuzla birlikte yola çıktım. Olağanüstü bir sabahtı. Güneş pırıl pırıl parlıyordu. Dünkü yağmur ve çiğ damlalarıyla ıslanmış yemyeşil sık otlarla kaplı engin bir çayırlıkta yol alıyorduk. Derken önümüze karşısına geçmemiz gereken bir ırmak çıktı. "İşte bu da Arpaçay," dedi Kazak kılavuz. "Burası bizim sınır," dedi. Arpaçay da Ararat'tan geri kalır değildi. Tarifi mümkün olmayan duygularla atımı suları sürdüm. Ömrümde hiç yabancı topraklara ayak basmamıştım. Sınır denilince içimde gizemli bir şeyler uyanmıştır hep. Yolculuk etmek çocukluğumdan beri sevdiğim bir hayaldi. Uzun yıllar göçebe bir yaşam sürmüş, güneyden kuzeye, oradan oraya taşınmış durmuştum. Ama şu engin Rus topraklarının dışına hiç çıkmamıştım. Kutsal ırmağa sevinçle daldım. Güzel atım beni Türk topraklarına çıkardı. İyi de bu kıyılar da fethedilmişti. Yani hala Rusya'da sayılıyordum. Kars'a kadar önümde 75 vers yolum vardı. Akşama doğru karargahımıza ulaşacağımı varsayıyordum. Yolda hiç durmadan gidiyordum. Yolu yarıladığımda bir derinin kıyısında tepelere kurulmuş bir Ermeni köyünde öğle yemeği niyetine lanet bir çörek yedim. Bu bir Ermeni ekmeğiydi. Bazlamaya benziyordu ama yarı yarıya küle bulanmıştı. Daryal geçidinde çalışan tutsak Türklerin gözünde tutan ekmek buydu.
O kadar nefret ettikleri siyah Rus ekmeğinin bir dilimi için neler vermezdim neler. Kılavuzum artık bir Türk delikanlısıydı ve korkunç derecede geveze biriydi. Kendisini anlayıp anlamadığıma bile bakmadan yol boyunca Türkçe bir şeyler anlattı durdu. Dikkatimi toplayıp anlattıklarını anlamaya çalıştım. Ruslara verip veriştiriyor gibiydi. Onları hep üniformalı görmeye alıştığından kıyafetime bakıp beni yabancı biri sanmıştı. Yolda bir Rus subayına denk geldik. Bizim karargâhtan geliyordu ve ordunun Kars önlerinden ayrıldığını söyledi. Uğradığım hayal kırıklığının haddi hesabı yoktu. Issız Ermenistan topraklarında boşu boşuna vakit kaybederek Gürcistan'a geri dönme düşüncesiyle bir an beynimden vurulmuşa döndüm. Subay kendi yoluna çekti gitti. Türk monoloğuna bir kez daha başladı. Ancak onu daha fazla dinleyecek durumda değildim. Atımı hızlandırdım ve akşam vakti sularında Kars'a 25 vers kala bir Türk köyüne vardım. Atımdan indiğim gibi gördüğüm ilk dama girmek istediysem de olmadı. Ev sahibi karşıma dikildi. Sövüp sayarak beni gerisin geri kapıdan çevirdi. Ev sahibinin bu dostane konukseverliğine kamçımla karşılık verdim. Adam bağırıp çağırmaya başladı. Köylü başımıza toplandı. Kılavuzum o sırada sanırım benden yana çıkmıştı. Hanı gösterdiler. Handan çok ağıra benzeyen büyükçe bir dama girdim. İçeride yamçımı serip uzanacağım doğru dürüst bir yer bile yoktu. Bunun üzerine yeni bir at istedim. Köyün muhtarı ortaya çıktı. Adamın söylediklerinin hiçbirini anlamıyor. Buna karşın aynı sözleri tekrarlayıp duruyordum. Ver bana at, bana at ver. Türkler bir türlü razı olmuyorlardı. Sonunda çıkarıp para göstermeyi akıl edebildim. Aslında ilk yapmam gereken şeymiş ama at derhal bulundu. Yanında bir de kılavuz verildi. Büyük bir ovadan geçtim. Etrafı yüksek tepelerle çevriliydi. Çok geçmeden de bu tepelerden birinde beyazlara bürünmüş Kars'ı gördüm. Benim kılavuz Türk Kars, Kars diye tekrarlayarak işaret edip ardından da atını topukladı. Ben de peşinden aynısını yaptım. Yalnız bir endişe içimi kemirip duruyordu. Kaderim orada, Kars'ta belli olacaktı. Karargahın yeni yerini ve orduya yetişip yetişemeyeceğimi artık Kars'ta öğrenecektim. Bu arada gökyüzü kararmış, yağmur yeniden başlamıştı. Ancak şimdi bunlarla uğraşacak durumda değildim. Kars'a girdik. Sur kapılarına yaklaştığımızda Rus trompetlerinin sesini duymuştum. Evet, kalk borusuydu çalan. Nöbetçi yol kağıdımı alıp komutanına götürdü. Yağmurun altında yarım saat kadar bekledim. Derken içeri saldılar. Kılavuzuma beni doğruca hamama götürmesini söyledim. Dik ve dolambaçlı yollardan geçiyorduk. Atların ayakları bu saçma sapan Türk kaldırımları yüzünden kayıp duruyordu. Dışarıdan alabildiğine kötü görünen bir yapının önünde durduk. Burası hamamdı. Türk kılavuzum attan inip kapıyı dövmeye başladı. İçeriden yanıt veren olmadı. Yağmur tepemize bardaktan boşanırcasına yağıyordu. Bir süre sonra yandaki evden bir Ermeni delikanlı çıktı. Benim Türk'le bir şeyler konuştuktan sonra gayet temiz bir Rusçayla özür dileyip beni içeri davet etti. Daracık bir merdivenden üst kata evinin başka bir bölümüne çıkardı. Alçacık sedirler ve havı dökülmüş kilimlerle kaplı bu odada yaşlı bir kadın olan anacığı oturuyordu. Kadın kalktı geldi, elimi öptü. Delikanlı annesinden ocağı yakmasını ve yemek hazırlamasını istedi. Soyundum, ocağın başına oturdum. Derken delikanlının küçük kardeşi de geldi. 17 yaşlarındaydı. Her ikisi de Tiflis'te bulunmuşlar. Hatta birkaç ay orada yaşamışlardı. Onlardan ordunun dün ayrıldığını ve karargahımızın Kars'tan 25 vers ileride bir yere konuşlandığını öğrendim. Bunu duyunca içim de rahatlamıştı. Yaşlı kadın önüme soğanlı bir koyun yahnesi koymuştu ki o anda kadın bana aşçılık sanatının zirvesindeymiş gibi gelmişti. Hep birlikte aynı odada yattık. Ben sönmeye yüz tutmuş ocağın önündeydim ve gözlerim kapanırken tatlı tatlı ertesi gün Kont Paskeviç'in karargahını görebileceğimi hayal ediyordum. Sabahleyin kenti dolaşmaya çıktım. Küçük ev sahibim benim çiçerom olup önüme düşmüştü. Aşılmaz kayalar üstüne inşa edilmiş mevzileri ve iç kaleyi görünce Kars'ı nasıl fethettiğimize doğrusu şaşırmadan edemedim. Benim Ermeni rehber tanık olabildiği kadarıyla savaşın nasıl cereyan ettiğini anlatıyordu. Askerliğe ve savaşa ne kadar istekli olduğunu görünce benimle birlikte gelip orduya katılmasını önerdim. Hemen kabul etti. Gidip at bulup getirmesini istedim. Biraz sonra yanında bir subayla çıka geldi. Adam benden yazılı bir belge talep ediyordu. Yüzüne bakan subayın Asyalı olduğunu hemen anlardı. Dolayısıyla gerekli olan belgeyi arayıp bulmak yerine cebimden çıkan ilk kağıt parçasını uzattım.
Subay bilmiş tavırlarla kağıdı gözden geçirdi. Zat alileri yazılı emre uygun olarak derhal at getirilmesini emretti ve kağıdımı geri uzattı. Aslında bu Kafkaslardaki menzil istasyonlarından birinde çiziktirdiğim ve bir Kalmuk kızına gönderilmek üzere yazılmış bir pusulaydı. Yarım saat kadar sonra Kars'tan ayrılmıştık. Artemide, yani benim Ermeni delikanlının adı Artemide, hemen yanı başımda, elinde esnek bir mızrak, belinde hançeri, Türkler ve çatışmalar hakkında bir şeyler sayıklayarak bir Türk kısrağı üzerinde 4 nala gidiyordu. Yol boyu ekin ekilmiş tarlalardan geçiyorduk. Etrafta bir takım köyler görünüyordu görünmesine ama hepsi de boştu. Sakinleri kaçıp gitmişlerdi. Yol çok güzel yapılmıştı. Sulak yerler doldurulup döşenmiş, dereler üzerine taş köprüler inşa edilmişti. Arazi gittikçe yükseliyordu. Soğanlı Dağları'nın eski Toroslar, yani ilk tepeleri artık boy göstermeye başlıyordu. Yola çıkalı 2 saat kadar geçmişti. Çok da dik olmayan bir yamaca tırmanmıştım ki birden Kars çayının kenarına konuşlanmış karargahımızı gördüm. Birkaç dakika sonra Raevski'nin çadırındaydım. Tam zamanında gelmiştim. Çünkü orada aynı gün ilerlemek için emir almıştı. Yemeğimi Raevski'nin yanında yerken bir yandan da genç generallerin kendilerini bekleyen harekat üzerindeki tartışmalarını dinledim. General Bursov, Büyük Erzurum yolunun solundan ilerleyip Türk karargahına tam cepheden saldıracak. Bu arada geriye kalanlarsa sağ cenahtan yürüyüp düşmanın arkasına dolanacaktı. Akşam üzeri saat 5'te ordu harekata başladı. Birkaç yıldır kendisini görmediğim Raevski ile sohbet ederek Nijegorod Dragon alayı ile birlikte gidiyordum. Gece bastırmıştı. Konaklamak için ordunun tamamı bir ovada durduk. Burada Kont Paskeviç'e takdim edilme onuruna eriştim. Kont çadırının önünde kurmaylarıyla birlikte kamp ateşinin karşısında oturuyordu. Epeyce neşeli görünüyordu. Beni de dostane ve güler yüzlü bir tavırla karşıladı. Savaş sanatından hiç mi hiç anlamayan biri olarak seferin kederinin tam da bu sırada belirlendiğinden herhangi bir kuşkum yoktu. Bizim Volvoski de buradaydı. Tepeden tırnağa toz toprak içinde, saçı sakalı birbirine karışmıştı. Yüklendiği görevin ağırlığı altında adeta canı çıkmış gibiydi. Her şeye rağmen eski dostuyla 2 çift laf etme fırsatı bulmuştu. Derken Mihail Pushkin'i de gördüm. Geçen yıl yaralanmıştı. Cesur bir asker ve saygıdeğer bir arkadaş olarak sevilip sayılıyordu. Eski arkadaşlarımdan birçoğu etrafımı sarıvermişti. Tanrım, nasıl da değişmişlerdi. Zaman nasıl da hızla geçiyor. Heyhat, postum, ne çabuk akıyor yıllar. Raevski'nin yanına döndüm ve geceyi onun çadırında geçirdim. Gece yarısı canhıraş feryatlar ve gürültülerle uyandık. Duyan düşmanın ansızın saldırıya geçtiğini zannederdi. Raevski hengamenin nedenini öğrenmek için bir adamını gönderdi. Meğer birkaç Tatar atı ipini koparmış karargahta başıboş koşuyor. Müslümanlar da bizim orduda görev yapan Tatarlara böyle deniyordu. Onları yakalamaya çalışıyormuş. Ordu şafakla birlikte yola koyuldu. Ormanlarla kaplı dağlardan geçiyorduk. Derken bir geçide girdik. Dragonlar birbirlerine "Bak birader, uyanık ol, her an tepene misket yağabilir" gibisinden şeyler söylüyorlardı. Mevki olarak gerçekten de tam pusu kurmaya uygun bir yerdeydik. Ancak General Bursov'un diğer taraftan düzenlediği harekatla meşgul olan Türkler sahip oldukları bu üstünlükten yararlanmayı bilememişlerdi. Bu sayede biz de bu tehlikeli boğazı sağ salim geçmiş ve Soğanlı'nın tepelerine çıkmıştık. Artık düşman karargahından 10 vers uzaklıktaydık. Etrafımızı kuşatan doğa bir hayli hüzün vericiydi. Hava soğuktu. Dağlar cılız zavallı görünen çamlarla kaplıydı. Çukurluk yerlerde hala kar birikintileri vardı. Ermeni toprakları da dostum Valguyus yıl boyu buz kütlesiyle kaplı değil. Biraz dinlenip yemeğimizi bitirmiştik ki tüfek sesleri gelmeye başladı. Raevski bir adam gönderdi. Türklerin öncü birliklerimizle çatışmaya girdiklerini öğrendik. Benim için bir hayli yeni olan bu tabloyu yerinde görmek için Semiçev'le birlikte çatışmaların olduğu yere gittim. Yaralı bir kazakla karşılaştık. Eğerinin üzerinde sallanarak oturabiliyordu. Üstü başı kan içindeydi ve yüzü sapsarıydı. 2 kazak ona destek olmaya çalışıyordu. Semiçev, "Çok Türk var mı?" diye sordu. Askerlerden biri, "Domuz sürüsü gibi kopup geliyorlar efendim" diye yanıt verdi. Boğazı geçer geçmez karşı dağın yamacında bir lav yatağına sığınmış 200 kadar kazakla daha yukarıda tepelerinde kadar Türk askeri gördük.
Kazaklar ağır ağır geri çekiliyor, Türklerse büyük bir cüretle saldırıya geçiyor, 20 adım kadar yaklaşıp ateş ederek 4 nala uzaklaşıyorlardı. Uzun sarıkları ve kırmızı dolimanları ve atlarının göz alıcı parlak koşumları bizim Kazakların mavi üniformaları ve basit koşumlarıyla tam bir tezat teşkil ediyordu. Bizimkilerden 15 kadarı yaralıydı. Yarbay Basov yardım getirmesi için bir adam gönderdi. Bu arada kendisi de ayağından yaralıydı. Kazaklar dağılmaya başlamışlardı. Ancak Basov bir kez daha atına atlayıp komutayı ele aldı. Derken yardım da yetişti. Destek birliklerinin geldiğini fark eden Türkler başı kesik, vücudu parçalanmış çıplak bir Kazak cesedini tepede bırakarak ortadan kayboldular. Türkler kestikleri kafayı Konstantinopol'e gönderiyor, ellerini ise kana bulayıp sancaklarına basıyorlardı. Silah sesleri kesilmişti. Orduların yoldaşları Kartallar Dağı'nın tepesinde dönmeye, yukarıdan ganimetlerini aramaya koyulmuşlardı bile. O sırada bir subay ve general kalabalığı göründü. Gelen Kont Paskeviç'ti. Türklerin ardında kaybolduğu tepeye doğru tırmanmaya başladı. Türk öncülerin gerisinde hendeklere ve kuytu yerlere gizlenmiş 4000 atlı destek vardı. Tepeye çıktığımızda Türk karargahını görebiliyorduk. Aramızda sadece bir takım çukurlar ve yükseltiler vardı. Geç bir vakitte döndük. Karargahta dolaşırken yaralıları gördüm. İçlerinden 5'i aynı gece ve bir kısmı da ertesi gün öldüler. Akşam Genç Hos'tan Saken'i görmeye gittim. O da aynı gün bir başka çatışmada yaralanmıştı. Karargah yaşamı çok hoşuma gitmişti. Şafak'la birlikte top atışıyla uyanıyorduk. Çadırda uyumak şaşırtıcı derecede sağlıklı bir durum. Öğle yemeğinde Asya usulü şaşlık yiyip Torosların karlarında soğutulmuş bira ve şampanya içiyorduk. Oldukça renkli bir topluluktuk. General Raevski'nin çadırında Müslüman alayların beyleri bir araya geliyor, çevirmen aracılığıyla sohbet ediyorlardı. Bizim orduda Kafkasların güney tarafından ve daha yeni fethedilmiş bölgelerden insanlar da vardı. Bunların arasında özellikle Yezidiler çok ilgimi çekmişti. Doğuda bunların şeytana taptıklarına dair bir inanç vardı. Ararat eteklerinde 300 kadar Yezidi aile vardı. Rusya'nın egemenliğini kabul etmişlerdi. Liderleri kara papaklı, kızıl kaftanlı ucube bir adamdı. Ara sıra gelir, tüm atlı birliklerin komutanı olan Raevski'ye hürmetlerini sunardı. Bu Yezidi'den şeytana inanışlarının ne derece doğru olduğunu öğrenmeye çalıştım. Adam sorularım karşısında Yezidi ibadetlerinde şeytana tapınmak diye bir şeyin safsatadan ibaret olduğunu, tek bir tanrıya inandıklarını, öte yandan şeytana lanet etmenin de yakışıksız olduğunu kabul ettiklerini söyledi. Tamam, şeytan bugün talihsiz bir durumdaymış ancak öte yandan Allah'ın merhametinin sınırı olmadığına göre günün birinde şeytan da affedilebilirmiş. Bu açıklama içime su serpmişti. Yezidilerin şeytana tapmadıklarını öğrendiğime çok sevinmiştim. Yaşadıkları kafa karışıklığını da artık gayet masumane ve bağışlanabilir buluyordum. Adamım karargaha benden 3 gün sonra geldi. Düşmanların gözü önünde ilerlemesine rağmen sağ salim, başına hiçbir şey gelmeden sonunda orduya yetişen Wagenburg'da birliğiyle birlikte gelmişti. Bu ilerleme sürecinde Wagenburg birliğinden bir tek araba dahi düşman eline geçmemiştir. Ordunun peşinden gelen bu araba kafilesinin düzen ve disiplini gerçekten takdire şayandı. 17 Haziran sabahı bir kez daha silah sesleri işitildi. 2 saat sonra ise Karabağ alayının 8 Türk sancağı ile birlikte geri dönüşlerine tanık olduk. Albay Fredericks kaya yığınlarının arasına pusuya yatmış düşmanı sıkıştırmış ve onları geri püskürterek hakkından gelmiş. Atlı birliklerin komutanı Osman Paşa canını zor kurtarmış. 18 Haziran'da karargah başka bir yere taşındı. 19'u sabah top atışı ile birlikte kalkar kalkmaz bir hareketlilik başladı. Generaller görev yerlerine gittiler, alaylar dizildi, subaylar birliklerin başına geçti. Ne yapacağımı, ne yöne gideceğimi bilemez halde ortada kalmıştım. Ben de atımın dizginlerini gevşetip onu kendi haline bıraktım. Çok geçmeden General Bursov'u gördüm ve beni sol kanada çağırdı. Sol kanatta neyin nesi acaba diye düşündüm kendi kendime. Sonra da yoluma devam ettim. Derken General Murayev'i gördüm. Topları yerleştiriyordu. Sonunda vadide delibaşlar göründü. Dönüp duruyorlardı. Bizim Kazaklarla karşılıklı ateşe başladılar. Aynı anda kalabalık bir piyade birliği dere yatağı boyunca bize doğru ilerlemeye koyuldu. General Muravyev ateş emri verdi. Gülle tam da kalabalığın ortasına düşmüştü. Türkler bir anda dört bir yana dağıldı ve bulabildikleri tümseklerin arkasına sığındılar. Kont Paskeviç'i gördüm, kurmayların arasında duruyordu.
Türkler aralarında sadece derin bir hendek bulunan ordumuzu kuşatmaya başlamışlardı. Kont Paskeviç Puşçin'i önlerindeki hendeği incelemeye gönderdi. Puşçin atını topukladı. Onu saldırıya geçen bir atlı sanan Türkler derhal yaylım ateşi açtılar. Herkes güldü bu duruma. Kont toplara ateş emri verdi. Düşman tepeden ve vadiden akın akın geliyordu. Bursov'un beni çağırdığı sol kanatta basbayağı sıcak bir çatışma yaşanıyordu. Önümüzde tam karşıdan bir Türk süvari birliği taarruz etmişti. Bu saldırıya karşı Kont başında bulunduğu Nijegorod alayı ile birlikte General Raevski'yi atağa kaldırdı. Türkler derhal çekildiler. Bizim Tatarlar karşı tarafın yaralılarını tuttukları gibi soyuyor, meydanda çırılçıplak bırakıyorlardı. General Raevski hendeğin kenarına kadar gelip durdu. Alaydan ayrılan 2 süvari bölüğü zor durumdaydı. Onların da imdadına Albay Simoniç yetişti. Çatışma durmuştu. Türkler cephelerini güçlendirmek için gözümüzün önünde siperler kazmaya, taşlar taşımaya başladılar. Kendi hallerini bıraktık. Atlarımızdan inip Tanrı ne verdiyse yemeye başladık. O sırada Kont'un huzuruna birkaç esir getirdiler. İçlerinden biri ağır yaralıydı. Sorguya çekildiler. Saat 6 gibi ordu yeniden düşman üstüne yürüme emri aldı. Sığınaklarının gerisinde Türklerde de bir hareketlenme başladı. İlerleyişimizi top atışlarıyla karşılamaya çalıştılar ancak çok geçmeden çekilmeye koyuldular. Süvarilerimiz önden gidiyordu. Hendeğe inmeye başladık. Toprak atların toynakları altında kopup kayıyordu. Atın bir anlığına tökezleyip düşse devşirme ulan birliğinin topluca üzerimden geçmesi işten bile değildi. Neyse ki şanslıydım. İleride tepeye doğru yükselen geniş yola çıkar çıkmaz bütün süvarilerimiz 4 nala atağa kalktı. Türkler kaçıyordu. Kazaklar yol boyu terk edilmiş toplar üzerine kamçılarını sallaya sallaya önümüzden tozu dumana katarak geçtiler. Türkler kendilerini yolun her iki yanındaki hendeklere atıyorlardı. Artık ateş bile etmiyorlardı. En azından kulaklarımın dibinden vızıldayarak geçen herhangi bir mermi yoktu. Düşmanın peşinden en önde bizim Tatar alayları gidiyordu. Çünkü atları daha çevik ve daha güçlüydü. Gemiye azıya almış atım da onların gerisinde kalmıyordu gerçi. Açıkçası onu zar zor zapt edebiliyordum. Sonunda yolda çaprazlamasına yatan bir Türk'ün cesedi önünde durdu. Asker daha 18'lerinde görünüyordu. Bir genç kızı andıran solgun yüzüne herhangi bir zarar gelmemişti. Sarı, toz toprak içindeydi. Tıraşlı ensesinde bir kurşun deliği vardı. Artık yürüyerek ilerliyordum. Çok geçmedi. Peşimden Raevski yetişti. Kont Paskeviç'e ulaştırılmak üzere bir kağıt parçasına kurşun kalemle düşmanın bertaraf edildiğine dair bir pusula yazdı. Ardından yoluna devam etti. Epeyce uzaktan da olsa onun peşinden gidiyordum. Gece çökmüştü. Bitkin düşmüş atım artık her adımda tökezliyordu. Kont Paskeviç takipten vazgeçmeme emri vermiş, ordunun komutasını da ele almıştı. Bizim atlı birlikler de yanımdan geçip gittiler. O günkü çatışmada önemli bir rol oynayan Kazak Topçu Birliği Komutanı Albay Polyakov'u gördüm. Terk edilmiş bir köye kadar birlikte devam ettik. Gece nedeniyle düşman takibinden vazgeçilmesi talimatı veren Kont Paskeviç de burada konaklamıştı. Kont'u bir yeraltı saklayasının damında, ateşin başında bulduk. Esirleri huzuruna getiriyorlardı. O da sorguya çekiyordu. Neredeyse bütün komutanlar da buradaydı. Atların yularını Kazaklar tutuyordu. Ateş Salvatore Rose'ye yakışır bir tabloyu aydınlatıyordu doğrusu. Karanlıkta bir derinin çağıltısı işitiliyordu. O sırada Kont'a köyde gizli bir barut deposunun bulunduğu ve patlama tehlikesi arz ettiğine dair bir bilgi geldi. Bunun üzerine Kont kurmaylarıyla birlikte damı terk etti. Geçen geceyi geçirdiğimiz yerden 30 vers ilerideki karargahımıza doğru yola çıktık. Yol süvari birlikleriyle doluydu. Tam yerimize varmıştık ki gökyüzü bir göktaşı düşmüş gibi aydınlandı ve boğuk bir patlama sesi işitildi. 15 dakika önce terk ettiğimiz Saklaya havaya uçmuştu. Barut deposu meğerse oradaymış. Birkaç Kazak savrulan taşlarla ezilmişti. İşte o gün görebildiklerim bundan ibaretti. Akşam aynı gün yaşanan çatışmalardan sonra 30.000 askeriyle Hakkı Paşa'ya yardıma giden Erzurum seraskerinin de bozguna uğratıldığını öğrendim. Serasker Erzurum'a kaçmış, ordusu Soğanlı civarında tarumar edilmiş, toplarına el konulmuş. Yani Hakkı Paşa bir başına avucumuza düşmüştü. Kont Paskeviç de toparlanacak zaman tanımadı elbette. 4. Bölüm. Karargah ertesi gün saat 5'te uyandı ve yola çıkma emri aldı. Çadırımdan çıktığımda Kont Paskeviç'i gördüm. Herkesten önce kalkmıştı. O da beni gördü. "Dün yoruldunuz mu?"
Biraz sayın kont dedim. Sizin için üzgünüm çünkü bugün bir seferimiz daha var. Paşayı yakalamamız ve düşmanı 30 vers kadar kovalamamız gerekiyor dedi. Yola çıktık. Saat 8'e doğru Hakkı Paşa'nın karargahını avucumuzun içi gibi görebileceğimiz bir tepeye geldik. Türkler bütün bataryalarıyla öylesine bir ateş açtılar. Kimsenin burnu bile kanamadı. Öte yanda karargahlarında gözden kaçmayan bir hareketlilik yaşanıyordu. Gerek yorgunluktan, gerekse sabah sıcağından bizimkilerin çoğu atından inmiş ve taze çimenlere yayılmıştı. Ben de yere uzandım. Atımın dizginlerini elime doladım ve hareket emrini beklerken biraz kestirdim. 15 dakika sonra uyandırdılar. Hareket ediyorduk. Bir yandan birlikler Türk ordusu üzerine yürüyor, öte yandan süvariler düşmanı kovalamaya hazırlanıyordu. Bana kalsa Nijegorod alayıyla giderdim gitmesine fakat atım topallıyordu. Geride kalıyordum. Ulan birliği önümden geçip gitti. Ardından 3 adet topuyla Volhovski tozu dumana kattı. Ormanlık dağ başında basbayağı bir başıma kalmıştım. Karşıdan gelen bir dragon ormanın düşman askeriyle dolu olduğunu söyledi. Geri döndüm. Piyade alayı ile birlikte gelen General Muravye ile karşılaştım. Bir bölük askeri ormanı temizlemeye gönderdi. Dere yatağına vardığımda ilginç bir manzaraya tanık oldum. Bizim Tatar beylerden biri ağır yaralı bir ağacın altında yatıyordu. Gözdesi de yanı başında hıçkırarak ağlıyordu. Dizlerinin üstüne çökmüş bir molla da dua okuyordu. Son nefesini vermek üzere olan bey son derece sakin görünüyor ve öylece genç dostuna bakıyordu. Dere yatağında 500 kadar tutsak vardı. Yaralı birkaç Türk işaret edip beni yanlarına çağırdılar. Belli ki beni sıhhiyeciye benzetmişlerdi, yardım isteyeceklerdi. Oysa elimden öyle bir şey gelmezdi. Ormandan bir Türk daha çıktı. O da kanlı bir bezle yarasına bastırıyordu. Askerler bu Türk'ün üzerine yürüdüler. Hali içler acısı olduğu için herhalde işini bitirmek niyetindeydiler. Fakat bu benim için can sıkıcı bir durumdu. İyice bitkin düşmüş ve kan kaybından ölmek üzere olan bu zavallıyı bizimkilerin ellerinden aldım ve zar zor kendi arkadaşlarının arasına kadar götürüp bıraktım. Aralarında Albay Arnep de vardı. Türk ordusunun veba salgınıyla kırıldığı söylentilerine aldırış etmeden oturmuş dostane bir tavırla onların çubuklarından tütün içiyordu. Tutsaklar öylece oturuyor, aralarında sakin bir şekilde sohbet ediyorlardı. Hemen hepsi de çok genç çocuklardı. Biraz dinlenip yeniden yola koyulduk. Bütün yol ceset doluydu. Bizim Nijegorod alayını 15 vers kadar sonra kayaların arasından akan bir derenin kenarına buldum. Düşmanı kovalama işi birkaç saat daha sürdü. Akşama doğru sık ormanlarla çevrili bir vadiye vardık. 2 gün içinde at sırtında 80 versten fazla yol kat ettikten sonra artık deliksiz bir uyku çekebilecektim. Ertesi gün düşmanı kovalayan birliklerin karargaha geri dönmeleri talimatı geldi. O arada tutsaklar arasında bir hermafrodit olduğu haberi yayıldı. Israrım üzerine Raiski adamı getirtti. Uzun boylu, epeyce şişman, ihtiyarlamış yüzü ve kemerli burnuyla bu bir çoğunkaydı. Sıhhiyecimizin gözetiminde adamı inceledik. Kadın gibi göğüsleri, gelişmemiş cinsiyet bezleri ve çocuksu küçücük bir organı vardı. İyidiş edilip edilmediğini sorduk. Beni Tanrım iyiydiş etmiş diye yanıt verdi. Seyyahların anlattıklarına göre Hipokrat'ın da bildiği bu hastalığa göçebe Tatarlar ve Türkler arasında sıkça rastlanıyormuş. Bu yalancı Hermafrodit'in Türklerde de adı Hos imiş. Ordumuz daha dün ele geçirilen Türk karargahındaydı. Kont Paskeviç'in çadırı bizim Kazaklar ve esir düşen Hakkı Paşa'nın yeşil çadırıyla neredeyse yan yanaydı. Yanaştım. Etrafı bizim subaylarla çevriliydi. Paşa bağdaş kurmuş çubuğunu tüttürerek oturuyordu. 40 yaşlarında gösteriyordu. Hayli yakışıklı yüzünden derin bir sükûnet ve asalet ifadesi okunuyordu. Esir düşünce bir fincan kahve istemiş ve kendisine herhangi bir soru sorulmamasını rica etmiş. Bir ovada bulunuyorduk. Soğanlı'nın karlı ve sivri tepeleri arkamızda kalıyordu. Artık hiçbir yerde düşmanla karşılaşmadan ilerliyorduk. Yerleşim yerleri boşalmıştı. Çevrenin manzarası içler acısıydı. Kayalık kıyılar arasında hızla akan arası gördük. Hasankale'den 15 vers ötede birbirine eşit olmayan 7 ayak üzerine cesurca kurulmuş güzel bir köprü yer alıyor. Verilen bilgilere göre bu köprüyü sonradan zengin olan bir çoban yaptırmış. Kendisi ise bu dağda bir başına ölüp gitmiş. Başucunda 2 adet zavallı çamın dikili olduğu mezarını da gösterdiler. Hala oradaydı. Etraftaki köylerden gelip bu mezarın başında dua ediyorlarmış. Köprünün adı da Çoban Köprüsü. Tebriz'e giden yol bu köprüden geçiyor. Köprünün hemen birkaç adım ötesinde yer alan bir kervansaray kalıntısını ziyaret ettim.
Kararmış yıkıntılar arasında hasta bir eşekten başka hiç kimse yoktu. Onu da insanlar kaçarken burada bırakmış olmalıydı. Hasankale'ye 24 Haziran sabahı girdik. Burası eski bir kale ve daha dün Prens Bekoviç tarafından fethedildi. Geceyi geçirdiğimiz yerden 15 vers mesafedeydi. Bu uzun mesafeli yürüyüşlerden artık bitkin düşmüştüm. Burada dinlenmeyi düşünüyordum fakat hiç de düşündüğüm gibi olmadı. Atlı birliklerin hareketinden önce çevre dağlarda yaşayan Ermenilerden birkaçı karargaha gelip 3 öğün önce sürülerini götüren Türklere karşı koruma ve yardım istedi. Adamların ne dediğini tam olarak anlayamayan Albay Arnep, Türk müfrezelerin dağlarda konuşlandığını zannetti ve Raevski'ye dağlarda 300 kadar Türk olduğunu bildirerek Ulan Birliği'nin bir bölüğünü yanına katıp Ermenilerin gösterdiği yöne doğru atağa kalktı. Herhangi bir çatışma olasılığına karşı destek olmak için Raevski de onun peşinden gitti. Kendimi Nijegorod alayının bir neferi saydığımdan ne yazık ki ben de kalkıp atıma atladım. Ermenileri kurtarmak için yola koyuldum. 20 vers kadar yol teptikten sonra bir köye vardık ve geride kalmış birkaç ulan süvarisinin kılıçlarını çekmiş, köydeki tavukları kovaladıklarına tanık olduk. Köylülerden biri Raevski'yi duruma anlatmış ve ortada 300 Türk askeri değil, 3 gün önce Türkler tarafından götürülmüş 300 sığır olduğunu söylemiş. 2 günlük kovalamayla bu sürüye rahatlıkla ulaşılabilirdi. Raevski ulanlara tavuk kovalamaktan derhal vazgeçmelerini emretti. Ardından da Albay Arnep'e bir adam gönderip geri dönüleceğini söyledi. Dağlardan inip gerisin geri Hasankale'ye döndük. Böylece birkaç Ermeni tavuğunun canını kurtarmak için 40 vers yolda toz yutmuş olduk ki pek de eğlenceli bir uğraş sayılmasa gerek. Hasankale Erzurum'un anahtarı sayılıyor. Kasaba tepesi kaleyle taşlandırılmış bir kayalığın eteklerine yayılmış. Burada 100 kadar Ermeni aile yaşıyordu. Karargahımız da kalenin önünde uzanan genişçe bir düzlüğe konuşlanmıştı. İçinde demir kükürtlü sıcak maden suyu kaynağının çıktığı yuvarlak taş bir yapıyı da ziyaret ettim. İçerideki yuvarlak havuzun çapı 3 sajen civarındaydı. Girip bir uçtan diğerine 2 kez kulaç atınca bir anda başımın döndüğünü ve midemin bulandığını hissettim. Kendimi havuzun kenarındaki taşlara güçlükle çıkarabildim. Bu içme doğuda epeyce ün salmış durumda fakat doğru dürüst bir sağlıkçı olmadığı için ahali burasını kendi kafasına göre kullanıyor ve büyük olasılıkla herhangi bir yararını da görmüyor. Hasankale surlarının hemen altındaki kayaların dibinden pek çok maden suyunun karıştığı Hasankale çayı akıyor. Bu suların içimi Kafkas-Narzan sularınınki gibi hoş değil, basbayağı tadı bakıra çalıyor. 25 Haziran Çar Hazretlerinin doğum günüydü. Onun anısına askerler kale surlarının dibinde kısa bir dua dinlediler. Aynı şekilde Kont Paskeviç'in verdiği yemekte Çar Şerifine kadehler kaldırıldı. Ardından Kont Erzurum seferine çıkılacağını bildirdi. Akşam saat 5 gibi de ordu yola koyuldu. 26 Haziran'da artık Erzurum'un 5 vers yakınındaki bir tepedeydik. Bu dağlara Akdağ diyorlar kireç taşından olduğu için. Beyaz, insanın canını yakan bir toz gözlerimizi yiyip bitirmişti. Doğrusu sunduğu manzara da hiç iç açıcı değildi. Neyse ki Erzurum artık burnumuzun dibindeydi. Zapt edeceğimizden kimsenin en küçük bir kuşkusu yoktu da içimize su serpiliyordu. Akşam Kont Paskeviç çevreyi görmek üzere dolaşmaya çıktı. Sabahtan bu yana öncü birliklerimiz karşısında dönüp duran Türk atlıları bu kez kendisine ateş etmeye başladılar. Bu sırada General Muravya ile konuşmasını sürdüren Kont kamçısını birkaç kez tehditkar bir tavırla onlara doğru sallamakla yetindi. Bizim taraftan ateşe karşılık veren olmadı. Aynı anda Erzurum'da büyük bir hengame yaşanıyordu. Yenilgiye uğradıktan sonra kendini kente atan Serasker, Rusların büyük bir bozguna uğradığına dair söylentiler yaymıştı. Ancak serbest bırakılan ve onun peşinden gelen tutsaklar da kent sakinlerine Kont Paskeviç'in beyanını iletmişlerdi. Serbest kalan esirler böylece Serasker'in yalanını açık etmişlerdi. Zaten çok geçmeden de Rusların hızla yaklaştığı haberi alınmıştı. Ahali teslim olmaktan söz ediyordu. Ancak Serasker ve ordu kenti savunmayı düşünüyordu. İsyan başlamıştı. Ayak takımından gözünü kan bürüyenler birkaç Frank öldürmüştü. Karargah 26 Haziran sabahı halkı ve Serasker'i temsilen delegeler geldi. O gün görüşmelerle geçti. Akşam 5 gibi delegeler Erzurum'a döndüler. Asya dillerini ve adetlerini gayet iyi bilen General Prens Bekoviç de onlarla beraber gitti. Ertesi gün sabah vakti ordumuz ilerlemeye başladı. Erzurum'un doğu cenahında, Top Dağı'nda Türk bataryaları konuşlanmıştı. Alaylar bu bataryaya doğru karşıdan açılan salvo ateşe bando ve mızıkayla karşılık vererek ilerliyordu.
Derken Türkler dağılıp kaçtılar. Top Dağı ele geçirilmişti. Ben de şair Yusufov ile birlikte Top Dağı'na vardım. Kont Paskevich kurmaylarıyla birlikte terk edilmiş bataryanın başındaydı. Bu yükseklikten bakıldığında kalesiyle, minareleriyle, birbirinin üstüne binmiş yeşil damlarıyla Erzurum her şeyle gözlerimizin önündeydi. Kont atının üzerindeydi. Hemen önünde, yerde, ellerinde kentin anahtarıyla gelmiş Türk delegeler oturuyordu. Fakat Erzurum'daki hareketlilik ve telaş gözden kaçacak gibi değildi. Derken bir anda kentin tabyasından bir alev parladı, dumanlar yükseldi ve Top Dağı'na doğru havada gülleler uçmaya başladı. Bunların birkaçı Kont Paskevich'in tepesinden geçip geriye bir yerlere düştü. Kont bana dönerek, "Görüyor musun şu Türkleri? Asla güvenilmez bunlara," dedi. Tam o sırada dünden beri Erzurum'da görüşmelerde bulunan Prens Bekoviç 4 nala Top Dağı'na çıka geldi. Serasker ve ahalinin teslim olmaya çoktan razı olduklarına, ancak Topçu Paşa liderliğindeki söz dinlemez birkaç maceraperestin tapyaları ele geçirdiklerini ve isyan ettiklerini bildirdi. Bizim generaller birer ikişer gelip Türk topçularını susturmak için izin istediler. Kendi toplarının gülleleri altında oturmakta olan Erzurum eşrafı da aynı ricada bulunuyordu. Kont bir süre tereddüt ettiyse de şöyle buyurdu: "Pekala, bu kadar saçmaladıkları yeter," dedi. Derhal toplar getirildi. Ateş açıldı ve düşman topçusunun sesi yavaş yavaş kesildi. Alaylarımız 27 Haziran günü tam da Poltava Savaşı'nın yıl dönümünde akşam saat 6'da Erzurum'a girdiler ve Rus bayrağını kaleye diktiler. Raevski kente hareket edince ben de onunla yola çıktım. Hayli ilginç bir tablo eşliğinde girdik kente. Türkler asık suratlarıyla düz damlara çıkmış bize bakıyorlardı. Ermenilerse daracık sokaklarda gürültü patırtı içindeydiler. Atlarımızın önü sıra koşturan oğlan çocukları bir yandan istavroz çıkarıyor, bir yandan da "Hristiyan, Hristiyan" diye bağırıyorlardı. Bataryalarımızın önden girdiği kaleye vardık. Özel izni olmayan hiç kimsenin karargahı terk etmemesine dair kesin bir emir bulunmasına rağmen kenti dolaşmaya çoktan çıkmış olan benim şu Artemi'ye burada rastlayınca ne kadar şaşırdığımı söylememe gerek yok. Erzurum sokakları dar ve dolambaçlı, evlerse bir hayli yüksek, nüfusu kalabalık ancak dükkanlar kapalı. 2 saat kadar dolandıktan sonra karargaha döndüm. Seraskerle birlikte karargahta esir alınan 4 paşa daha vardı. Kara kuru bir ihtiyar olan paşalardan biri fena halde konuşkandı. Bizim generallere hararetle bir şeyler anlatıp duruyordu. Beni fraklı görünce kim olduğumu sordu. Puşçin de beni bir şair olarak tanıttı. Paşa hemen elini göğsüne götürüp eğilerek selam verdi ve çevirmen aracılığıyla şöyle dedi: "Bir şairle karşılaşmak hayra alamettir. Şair dervişin kardeşidir. Onun şu dünyada ne yurdu vardır ne de malı mülkü. Biz faniler şan şöhret, para pul ve iktidar peşinde koşarken o yeryüzünün hükümranıyla aynı hizada durur. Karşısında herkes saygıyla eğilir." Paşanın bir doğulu edasıyla sarf ettiği bu sözler ve selamlama şekli doğrusu hepimizin çok hoşuna gitti. Kalktım, Serasker'i görmeye gittim. Çadırının hemen önünde kara gözlü 14 yaşlarında sırtında albenili bir Arnavut kaftanıyla iç oğlanı duruyordu. Saçı başı kırlaşan ihtiyar Seraskerse gayet sıradan kıyafetiyle büyük bir yeis içinde öylece oturuyordu. Etrafında bizim subaylardan oluşan bir kalabalık vardı. Serasker'in çadırından çıkarken kafasına koyun postundan bir papak geçirmiş, belden yukarısı çıplak, omuzlarına deri bir tulum atmış, elinde asasıyla gençten bir adamla karşılaştım. Avaz avaz bağırıyordu. Bana bu adamın kardeşim yani bir derviş olduğunu söylediler. Savaşta galebe çalanları selamlamaya gelmiş. Adamı zar zor uzaklaştırdılar. 5. Bölüm. Erzurum, yanlış olarak Arzerum, Erzurum ya da Erzron olarak bilinir. Aşağı yukarı 415 yıllarında 2. Feodosya zamanında kurulmuş bir kent, ilk adı da Feodosyapol. Ancak kayıtlarda kentin adıyla birlikte anılacak herhangi tarihsel bir anı yok. Benim burası hakkında bildiğim tek şey, Hacı Baba'nın işaret ettiğine göre hakarete uğrayan İran elçisine kendisinden özür dilemek için burada insan kulağı yerine bir dana kulağı sunulmasıdır. Erzurum, Asya Türkiye'sinin en önemli kenti sayılıyor. Nüfusunun 100.000'i bulduğu iddia edilse de bu abartılmış bir rakam gibi duruyor. Evler taştan, damları çimle kaplı. Eğer çıkıp yüksekçe bir yerden bakarsanız bu durum kente bir hayli tuhaf bir görüntü veriyor.
Avrupa ile Doğu arasındaki karayolu ticaretinin neredeyse tamamı Erzurum üzerinden gerçekleşiyor. Ancak burada satılan pek bir şey yok. Çünkü mallar burada piyasaya dökülmüyor. Turnfort'un işaret ettiği gibi bir kaşık ravent bulamayacağı için herhangi bir hasta Erzurum'da ölüp gidebilir. Ancak diğer yandan kentte çuvallar dolusu ravent mevcuttur. Asya'nın zenginliği ifadesinden daha anlamsız bir söz olamaz herhalde. Bu deyim muhtemelen Haçlı seferleri sırasında zavallı ve yoksul şövalyelerin çıplak duvarlardan, meşe kütüğünden, masa ve sandalyelerden başka bir şey bulamadıkları kalelerinden çıkıp gelerek hayatlarında ilk kez kırmızı divanlar, rengarenk halılar, kabzaları renkli taşlarla süslü hançerleri gördükleri dönemde çıkmış olmalı. Oysa bugün ancak Asya yoksulluğu, Asya domuzluğu vesaire gibi şeylerden söz edilebilir. Zenginlikse hiç kuşkusuz artık Avrupa'ya aittir. Şu bizim zavallı Pskov vilayetinin herhangi bir taşra kasabasında karşınıza çıkacak sıradan bir dükkandan satın alabileceğiniz basit bir malı Erzurum'da hiçbir para karşılığı bulamazsınız. Erzurum'un iklimi epeyce sert. Kent denizden 7.000 fut yüksekte bir vadide yer alıyor. Etrafını saran dağlar yılın büyük bir bölümünde karla kaplı. Toprak çıplak, orman yok fakat oldukça verimli. Çok sayıda kaynak suyuyla besleniyor. Başınızı nereye çevirirseniz orada bir su kemeri görebilirsiniz. Erzurum suyuyla meşhur bir yer. Kentin 3 vers ötesinden Fırat akıyor. Buna rağmen her taraf çeşme dolu. Her birinde zincirli birer teneke tasasılı. Canım Müslümanlar bu taslardan sularını içip şükrederler. Odun ve kereste ise Soğanlı'dan temin ediliyor. Erzurum cephaneliğinde muhtemelen Gafrut zamanından kalma pek çok eski silah, paslanmış miğfer, zırhlar, kılıçlar vesaire bulundu. Camiler basık ve karanlıktı. Mezarlık kentin dışındaydı. Mezar taşları üst üste dizilmiş sarık görünümlü taşlardan oluşuyordu. 2 ya da 3 paşanın mezarı epeyce özen görmüştü görmesine fakat yine de herhangi bir inceliğe, herhangi bir zevke ve herhangi bir fikre sahip değillerdi. Seyyahlardan biri bütün Asya şehirleri içinde sadece Erzurum'da saat kulesi gördüğünü, onun da saatinin tahrip edilmiş olduğunu yazar. Sultanın başlattığı reform hareketleri henüz Erzurum'a nüfuz etmemiş görünüyor. Ordu hala tablolardan çıkmış gibi alacalı bulacalı bir takım doğu kıyafetleri içinde, tıpkı Moskova ile Kazan arasında olduğu gibi burada da Konstantinopol ile Erzurum arasında bir çekişmedir sürüp gidiyor. İşte buyurun, Yeniçeri Eminoğlu'nun yazdığı bir taşlamanın ilk kısmı aynen şöyle. Öve dursun bugün gavur İstanbul'u. Yarın eziverirler demirli ökçelerle bir yılan başına ezer gibi uykulu. Sonra çekip giderler bırakıp öylece mahmur İstanbul'u felaket arifesinde. Ayrıldı İstanbul peygamberinden, kadim doğunun hakikatinden, boyadı gözünü kurnaz batı. Günahın lezzeti uğruna İstanbul unuttu savaşlarda ter dökmeyi. Duaya ve kılıca ihanet etti. Şarap içer oldu ibadet vakti. Sönünce ateşi tertemiz imanın kabristanda dolaşır oldu evli kadınlar. Köşe başlarını tutan koca karılar tutar erkekleri hareme sokarlar. Uykudadır satın alınmış harem ağası. Öyle değil lakin dağlı Erzurum. Yolların beşiği bizim Erzurum. Utanılısı zenginliklerle uyumayız biz. Asi kadehlerde şarap devirmeyiz. Dalıp gidip sefaate, şatafatta yüzmeyiz. Oruçluyuzdur, ayıktır kafamız, zemzem suyudur içtiğimiz. Gözü pek yiğitlerimiz çıkarlar cenge, rüzgar gibi giderler düşman üstüne. Haremlerimiz kapalıdır, girilmez, satılık değildir harem ağalarımız, huzur içinde uyur karılarımız. Serasker Sarayı'nda eskiden harem olan kısımdaki odalarda kalıyordum. Gün boyu sayısı belirsiz geçitlerden dolanarak odadan odaya, damdan dama, merdivenden merdivene gezindim durdum. Saray talan edilmiş gibiydi. Kaçmak zorunda kalacağını tahmin eden serasker buradan alıp götürülebileceği ne varsa taşımıştı. Divanların yüzleri sıyrılmış, halılar, kilimler kaldırılmıştı. Kentte dolaşırken Türkler bana sesleniyor, çıkarıp dillerini gösteriyorlardı. Gördükleri her Frank'i sıhhiyeci sanıyorlardı. Ancak bu durum artık canımı sıkmaya başlamıştı. Bu yüzden ben de aynı biçimde karşılık vermeye başladım. Akşamlarımı aklı başında bir adam olan sevgili Soğrukov'la geçiriyordum. İlgi alanlarımızın benzerliği bizi birbirimize yaklaştırmıştı. Bana edebi varsayımlarından, bir zamanlar tutkuyla bağlı olduğu başarılı tarihsel araştırmalarından bahsediyordu. Arzu ve dileklerinin haddinde oluşu ise insanı gerçekten duygulandırıyordu. Umarım hepsini de başarıyla sonuçlandırır.
Serasker'in sarayı hiç sona ermeyecek bir canlılığa ev sahipliği ediyordu. Bir süre önce karılarının ve iç oğlanlarının arasında oturup sessiz sedasız çubuğunu tüttüren asık suratlı paşanın yerinde şimdi ona galip gelen kişi oturuyor, generallerinden galibiyet haberleri alıyor, paşalıkları bölüştürüyor ve yeni romanlar üzerine sohbet ediyordu. Muş paşası gelmiş, Kont Paskaviç'ten yeğeni için yeni bir yer talep ediyordu. Bu ağır konuk sarayı dolaşırken odalardan birinin önünde durmuş, tumturaklı bir iki laf etmiş ve ardından derin bir düşünceye dalmıştı. Önünde durduğu oda, meğerse bir zamanlar Serasker'in emriyle babasının boynunun vurulduğu yermiş. Buyurun size bir doğu gerçeği. Ünlü Kafkas kasırgası Beybulat, beraberinde son savaşlar sırasında seslerini fazlaca yükselten Çerkes topluluklarının iki büyüğüyle birlikte ziyarete geldi. Kont Paskaviç'le birlikte yemek yediler. Beybulat 35 yaşlarında, kısa boylu, geniş omuzlu biriydi. Rusça bilmiyordu ya da bilmezden geliyordu. Onun Erzurum'a gelişi beni pek sevindirmişti. Dönüş yolculuğunda dağlardan ve Kabarda'dan geçiş güvenliği bakımından benim için iyi bir kozdu. Erzurum önlerinde esir edilen ve Serasker'le birlikte Tiflis'e gönderilen Osman Paşa ayrılmadan önce Kont Paskaviç'ten bir ricada bulunmuş ve Erzurum'da bıraktığı haremenin güvenli ellere teslim edilmesini istemişti. İlk günlerin telaşıyla elbette kimsenin haremi düşünecek hali yoktu. Fakat bir gün öğle yemeği sırasında 10.000 kişilik düşman askerinin işgali altında olmasına rağmen kentin Müslüman ahalisinden bir kişinin dahi askerlerin tacizinden, tecavüzünden şikayet etmediğinden bahsedilirken Kont'un aklına birdenbire Osman Paşa'nın haremi geldi. Bay Abramoviç'e gidip paşanın evini görmesini, karılarının ne durumda olduklarını ve kendilerini rahatsız eden olup olmadığını öğrenmesini istedi. Bay A ile birlikte gitmek için ben de izin istedim. Birlikte çıktık. Bay A çevirmen olarak yanına bir Rus subay aldı. Onun hikayesi de pek ilginçtir. İranlılara 18 yaşında esir düşmüş, adamı iyi diş etmişler ve Şah'ın oğullarından birinin hareminde 20 yıldan fazla harem ağalığı yapmış. Yaşadığı bu talihsizliği, İran'da geçirdiği o yılları insanın içini acıtan bir açık yüreklilikle anlatır dururdu. Fizyolojik olarak yaşadığı deneyimler son derece değerli şeylerdi. Osman Paşa'nın evine geldik. Bizi gayet derli toplu, hatta zevkle döşendiği söylenebilecek açık bir odaya aldılar. Renkli pencerelerde Kur'an'dan alınmış cümleler yazılıydı. İçlerinden biri bir Müslüman haremi için bana son derece anlamlı gelmişti. Bağlamak da çözmek de sana yakışır. Gümüş zarflı fincanlarda kahve ikram ettiler. Hürmete layık bembeyaz sakalıyla bir ihtiyar Osman Paşa'nın babası geldi. Kadınlar adına Kont Paskaviç'e teşekkür etti. Ancak Bay A buraya Osman Paşa'nın karılarını görmeye geldiğini ve onları görmek istediğini, çünkü kocalarının yokluğunda herhangi bir şeyden şikayetçi olup olmadıklarını bizzat ağızlarından duymak üzere gönderildiğini açık bir dille söyledi. İranlı eski harem ağası söylenenleri çevirmeye henüz bitirmemişti ki, ihtiyar ev sahibi öfkelendiğinin ve itirazının belirtisi olarak diliyle cık cık edip talebimizi hiçbir şekilde karşılayamayacağını, çünkü eğer bunu yapar, paşa da günün birinde döner gelir ve karılarının yabancı erkeklerinin önüne çıktığını öğrenirse, hem kendisinin hem de hareme bakan bütün hizmetkarların boynunu vurduracağını söyledi. Aralarında bir tane bile harem ağası bulunmayan hizmetkarlar da ihtiyarın söylediklerini teyit ettiler. Ancak Bay A ısrarından dönecek gibi durmuyordu. Siz kendi paşanızdan korkuyorsunuz, ben de Seraskerim'den çekiniyorum ve onun verdiği emre karşı çıkmaya cüret edemem diye karşılık verdi. Yapılacak bir şey yoktu. Bizi 2 cılız fıskiyenin bulunduğu bahçeye çıkardılar. Küçücük taş bir yapıya yaklaştık. İhtiyar kapıyla bizim aramızda duruyordu. Sürgüsünü bırakmadan kapıyı usulca iteledi. Tepesinden ta sarı pabuçlarına kadar beyaz çarşafa bürünmüş bir kadın göründü. Çevirmenimiz sorumuzu bir kez de kadına sordu. Karşılık olarak 70 yaşlarında bir kadının ağız şapırdatmalarını işittik. Bay A bu kez de kadının sözünü keserek, "Bu paşanın anası, bense onun karılarını görmeye geldim, onlardan birini getirin" dedi. Gavurun bu tespiti karşısında herkes şaşırmıştı. Koca karı kayboldu. Az sonra yanında kendisi gibi kapalı bir kadınla geri döndü. Çarşafın altından bu kez genç ve hoş bir kadın sesi çınladı. Kocasız kalmış zavallı kadınlara karşı gösterdiği ilgi nedeniyle konta şükranlarını sundu. Rusların ahaliye davranışını övdü. Bay A kadınla daha fazla konuşma konusunda da büyük bir ustalık gösterdi. Bense bu sırada etrafıma bakınmakla meşguldüm.
Derken tam da kapının üstünde yuvarlak küçük bir pencere fark ettim. Pencereden kapkara ve meraklı gözlerle dışarıya bakan 5 ya da 6 tane yüz yuvarlak kafa görünüyordu. Bu müthiş keşfimi tam da Bay A'ya iletmeye niyetlenmiştim ki o kafalar birdenbire kımıldamaya ve birkaç küçük parmak sesimi çıkarmamam için tehditkar bir tavırla sallanmaya başladı. Kendimi suçlanmış hissettim. Sırrımı kimseyle paylaşmadım. Evet, bunların hepsi de hoş yüzlerdi fakat içlerinde bir tane olsun güzel olanı yoktu. Kapı önünde Bay A ile konuşan da haremin gözdesi, kalplerin hazinesi ve aşkın gülü olsa gerekti. Ya da en azından ben öyle hayal ettim. Bay A sonunda sorgulamasını bitirdi. Kapı kapandı. Küçük penceredeki yüzler kayboldu. Biz de bahçeyi ve evi gezip bu ziyaretimizden epeyce hoşnut kalmış olarak geri döndük. Ben de bu şekilde bir harem görmüş oldum. Öyle ya, sonuçta pek az Avrupalıya kısmet olmuştur. Buyurun, bu da size bir Doğu romanı konusu. Savaş bitmiş gibiydi. Artık dönüş yoluna hazırlanıyordum. 14 Temmuz günü kentin hamamına gittim. Ancak gitmesem de olurmuş. Peştemalların pisliğine ve hizmetin berbat oluşuna saydım sayıştırdım. Nerede Tiflis, nerede Erzurum hamamı? Saraya döndüğümde nöbetçi subayı Konovnitsy'nden Erzurum'da vebanın baş gösterdiğini öğrendim. Gözümün önüne bir anda karantina denilen şeyin korkunç manzarası geldi ve hemen o gün ordudan ayrılmaya karar verdim. İnsan alışkın olmayınca vebanın adı bile nahoş düşüncelere yol açmaya yetiyor. Bu düşünceyi kafamdan atmak için pazarda dolaşmaya çıktım. Silah satan bir dükkanın önünde durmuş, oradaki hançerlerden birine bakıyordum ki omzuma bir el dokundu. Dönüp baktığımda karşımda alabildiğine sefil bir dilenci gördüm. Bir ceset gibi sapsarıydı. Kan çanağına dönmüş irinli gözlerinden yaşlar akıyordu. Veba düşüncesi yine bir anda kafamda parlayıverdi. Tarif edemeyeceğim bir tiksintiyle dilenciyi kenara ittirdiğim gibi gezintiye çıktığıma bin pişman bir halde saraya döndüm. Ancak merak duygusu ağır basıyordu. Ertesi gün sıhhiyeciyle birlikte veba vakalarının görülmeye başladığı karargahın yolunu tuttum. Ancak atımdan inmedim. Ayrıca rüzgarı hep arkama almaya gayret ettim. Çadırların birinden bir hasta çıkardılar. Rengi kül gibiydi ve tıpkı bir sarhoş gibi yalpalıyor, ayakta durmakta güçlük çekiyordu. Bir başkası kendini kaybetmiş vaziyette yatıyordu. Vebalıyı şöyle bir gözden geçirip kendisine geçmiş olsun dileklerimi ilettikten sonra gördüğüm 2 Türk dikkatimi çekti. Gelip hastanın kollarına girdiler, onu soydular. Adam vebalı değil de sanki nezleymiş gibi elleriyle orasını burasını yokladılar. İtiraf edeyim, onların bu kayıtsızlığını ve rahatlığını görünce Avrupalı ürkekliğimden utanmadım değil. Hemen kente geri döndüm. 19 Temmuz günü Kont Paskevich ile vedalaşmaya geldim. Çok üzgün görünüyordu. Acı bir haber almıştı. General Burtsov Bayburt civarında öldürülmüştü. Kahraman Burtsov'a gerçekten de yazık olmuştu. Dahası tamamen yabancı topraklarda ta içerilere kadar ilerlemiş ve herhangi bir başarısızlığımızı işitir işitmez bunu fırsat bilip vakit kaybetmeden ayaklanabilecek düşman bir halkın ortasında bulunan sayıca küçük ordumuz için bu olay ölümcül bir darbe olabilirdi. Yani savaş yeniden başlıyordu. Kont benden kalmamı ve sonraki olayların tanığı olmamı istedi. Ancak bir an önce Rusya'ya dönmek istiyordum. Kont bana bir Türk kılıcı armağan etti. Yadigarını fethedilmiş Ermenistan ıssız bozkırlarında at koşturan parlak bir kahramanın peşinden gittiğim o yolculuğun bir anısı olarak saklıyorum. O gün Erzurum'dan ayrıldım. Artık yabancısı olmadığım yoldan gerisin geri Tiflis'e döndüm. Kısa süre önce 15.000 kişilik bir ordunun şenlendirdiği yerler şimdi alabildiğine sessiz ve bir o kadar da hüzün vericiydi. Soğanlı'yı geçerken bizim karargahın konakladığı yeri güçlükle tanıyabildim. Gümrü'de 3 gün karantinada kaldım. Bezoptalı bir kez daha gördüm ve serin Ermenistan'ın yüksek yaylalarını geride bırakıp cayır cayır yanan Gürcistan'a indim. Tiflis'e 1 Ağustos'ta ulaştım. Burada son derece neşeli ve sevimli insanların arasında geceleri Gürcü müziği ve şarkıları eşliğinde eğlendiğimiz birkaç güzel gün geçirdim. Ardından yoluma devam ettim. Aşağıda Kobi yakınlarında fırtınaya yakalanışımı saymazsak dağları aşmak benim için doğrusu harika bir şeydi. Sabahleyin Kazbey'in eteğinden geçerken olağanüstü bir manzaraya tanık oldum. Öbek öbek beyaz bulutlar dağın zirvesinden aşıyor, bu arada güneş ışınlarıyla yıkanan yalnız manastır bulutların etkisiyle boşlukta yüzüyormuş gibi görünüyordu.
Azgın dere yine aynı biçimde, bütün görkemiyle kendini gösteriyor, yatağı sel sularıyla dolup taştığı için azgınlıkta hemen az ileride tehditkar tavırlarıyla kudurup duran tereki bile aratmıyordu. Kıyıları perişan durumdaydı. Koca koca kayalar yerlerinden kaymış, suyun önünü tıkamışlardı. Çok sayıda oset yolu onarmaya çalışıyordu. Ancak ben herhangi bir sorun yaşamadan geçtim ve sonunda o daracık boğazdan çıkıp Büyük Kabarda'nın engin düzlüklerine çıktım. Vladikavkaz'da Doroho ve Pushkin'i gördüm. Her ikisi de bu sefer sırasında yaralandıkları için dinlenmek ve tedavi olmak üzere içmelere gidiyorlardı. Pushkin'in masasında Rus gazeteleri duruyordu. Gözüme çarpan ilk makale eserlerimden biri üzerine kaleme alınmış bir eleştiriydi. Bana da şiirlerime de verip veriştiriliyordu. Yazıyı yüksek sesle okumaya başladım. Pushkin durdu. Yeniden okumamı ve okurken artistik bir takım jestler ve mimikler de yapmamı istedi. Hemen altını çizeyim. Yazı bizim eleştiri tarzımızın her zamanki ağdalı hünerleriyle süslenmişti. Güya bir katip, kutsal ekmek pişiren kadın ve bu küçük komedide sağduyuyu temsil eden bir matbaa düzeltmeni kendi aralarında konuşuyorlardı. Pushkin'in isteğini yerine getirirken yaptığım iş o kadar hoşuma gitti, o kadar eğlendirdi ki az önce aynı makaleyi okurken içimi karartan o sıkıntıdan eser kalmamıştı. Canı yürekten kahkahayla gülüyorduk şimdi. İşte böyle sevgili yurduma hoş gelmiştim. 1835